Bugün herkesin bir şekilde istifade edebileceği bazı metodolojilerden ve kurumsal satış yöntemlerinden bahsedeceğiz. Yanımda Haluk Çavuşoğlu var. Haluk Bey'i artık tanıyorsunuz. Kendisiyle daha önce de bir video çektik. Bireysel satış ve ikna teknikleri üzerine. Ki videoya gelen yorumlara baktığımızda da bizi sevindiren çok güzel yorumlar vardı. Haluk Bey, size de galiba güzel yorumlar gelmiş. Evet Kadir Bey, merhaba tekrar öncelikle. Evet, ilk video ile ilgili çok bence pozitif yorumlar geldi. Hatta benim arkadaş çevremden de, yani her seviyede, en üst seviyede işte CEO olan arkadaşlardan bile ya işte satışla ilgili yeni şeyler öğrendik falan diye çok keyifli pozitif yorumlar geldi. Teşekkür ediyorum sizlerin de katkı ve emekleriniz için. Ben de teşekkür ederim Haluk Bey. Bugünkü videomuzda daha da böyle pek değinilmemiş bir alana değineceğiz. Çünkü ben gelmeden önce inceledim. Normalde kurumsal satış alanında elbette ki benim çok detaylı bir bilgim yok. Sizin detaylı bilginiz olduğu için bir aradayız. Fakat baktığımda bu konularla alakalı internette çok fazla bir içerikle karşılaşmadım. Dolayısıyla aslında bu video belirli ölçüde bir boşluğu da doldurmayı hedefliyor. Tıpkı ilk videodaki gibi izleyenlerimizin birçok şey öğrenebileceği, hayatlarına entegre edebilecekleri noktalara temas etmeye çalışacağız. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Türkçe içerikten bahsediyorsunuz değil mi? Evet, Türkçe olarak Evet, bu konularla Türkçe. alakalı neredeyse içerik yok gibi. Özellikle birazdan bahsedeceğimiz metodolojiler, ki bunlar satış metodolojisi olarak geçse de hayatın birçok alanına uygulanabilir, stratejik düşünmeyi aşılayacak yaklaşımlar. Dolayısıyla izleyicilerimiz videoyu bitirdiğinde bunlardan haberdar olacaklar. Umarım keyifli bir video olacak, evet. Haluk Bey, ilk videoda ağırlıklı olarak bireysel konuştuk. Kurumsala da ufaktan değinmiştik. Aradaki farklarına da değinmiştik. Fakat o videoyu izlemeyen izleyicilerimiz olabilir. O yüzden önce kavramsal çerçeveyi bir oturtalım. Neden burada bir kırılım var ve kurumsal satış bireysel satıştan hangi temel özellikleriyle ayrılıyor? Tabii bahsedelim. Bireysel satış dediğimiz zaman yabancıların deyimiyle B2C ya da işte kurumdan tüketiciye diye adlandırdığımız satış türünde genellikle işte son müşteriye yapılan, yani bir kişiye yapılan satıştan bahsediyoruz. Bu tarz işte satışlar daha hızlı, biraz daha dürtüsel ve genellikle çok montan olarak, yani satışın parasal boyutu çok yüksek olmadığı için içerdiği risk de nispeten daha düşük olan satışlardır. Son kullanıcıya, son müşteriye yapılan satışlar gibi düşünebiliriz. B2B diye adlandırdığımız kurumdan kuruma satışlar ise biraz daha farklı. Yani nedir farklar? Bir defa işte parasal, yani kurumların arasındaki ticarete baktığımız zaman tabii bireysel satışa göre çok daha yüksek rakamlar olabiliyor. Dolayısıyla parasal olarak daha büyük oluyor. Biraz daha karmaşık, işte değeri de yüksek olan bir şey satıldığı için daha zorlu bir satış oluyor. Çünkü birden fazla kişi işin içine giriyor genellikle kurumsal satışta. Orada bir fark var. Bir de zaman boyutu biraz daha uzun olabiliyor. Yapılan işin boyutuna göre mesela bir yazılım sistemi ya da çözümü satıyorsanız bu işte 15 günle belki 6 aya kadar sürebilir. Ama işte bir inşaat firması bir işte santral satışı yapıyorsa, nükleer enerji santrali, belki 5 sene sürüyor. Evet. Dolayısıyla böyle uç noktalar olabilir. Zaman boyutu daha yüksek, yani daha uzun sürüyor. Bu açıdan kurumsal satışın farkları bu şekilde. O zaman satış hacminin büyüklüğü, daha uzun bir zamana yayılması ve çok daha fazla kişiyi ikna etmemiz gerekliliğiyle, yani bu üç noktayla kurumsalla bireysel arasında çok ciddi bir fark var diyebiliriz. Kesinlikle. Peki Haluk Bey, şimdi bir satın alma süreci diye bir kavram var, bir de satış süreci diye bir kavram var. Ben bunları duyduğumda şöyle algılıyorum. Bir alıcı olarak satın alma, satın alanın bakış açısıyla düşünülen bir süreç. Yani örneğin önüme çeşitli ürünler veya hizmetler çıkıyor. Bunlar hakkında araştırmalar yapıyorum. Alternatifleri değerlendiriyorum ve bir karar veriyorum. Bu bir satın alma süreci. Satın alan perspektifiyle. Fakat bir de satış yapan kişinin perspektifi var. Buna da satış süreci diyebiliriz. Potansiyel müşterilerin kendine gelmesi, onları değerlendirmesi, irdelemesi. Burada ikisi arasında böyle bir uyumsuzluk olan senaryo var mı? Yani satış yapan tarafın satın alanın perspektifini de düşünmesi gerekiyor ama pek düşünmüyor diyebilir miyiz? O konuda ne dersiniz? Güzel bir nokta. Şöyle, evet, yani bazen satış organizasyonları şöyle bir hata yapabiliyorlar. Diyorlar ki işte bizim ürünlerimiz, çözümlerimiz var. Bunlar bellidir. Özellikleri, yetkinlikleri bellidir ve bizim satış sürecimiz bu şekildedir. Bu şimdi çok tek taraflı ve satış organizasyonu odaklı bir yaklaşım ve yanlış bir yaklaşım. Çünkü niye? Yani o firmanın satış sürecinin karşılığında bir de karşı taraftaki müşteri tarafında da bir satın alma süreci var. Sizin bahsettiğiniz gibi bu satın alma süreci farklı müşterilerin ihtiyaçlarına göre, önceliklerine göre, beklentilerine göre farklı şekillerde gelişebilir. Dolayısıyla satış organizasyonunda müşterisine göre daha esnek olması gerekir. Yani satın alma süreciyle müşterideki diğer satan kurum tarafındaki satış sürecinin birbiriyle uyumlu olması lazım ki ortaya verimli bir tablo çıksın. Burada uyumsuzluk olduğunda iki tarafta da, yani satış süreci karşı tarafa müşteri uymaz ise o zaman orada bir takım sürtünmeler, gecikmeler
anlamalar olabilir, yanlış anlamalar olabilir. Bazen de tam tersi olabiliyor. Satın alma sürecinde çok kapalı yaklaşımlar oluyor. O da yine sürtünme ve bazı zorluklar yaratabiliyor. Peki bu metodolojiler, bugün konuşacağımız metodolojiler, satış metodolojileri, frameworkler, çerçeveler, birazdan onlara da genel olarak değineceğiz. Bunları bilmenin genel olarak hem her türlü bireye, yani satış sektöründe bulunsun bulunmasın her türlü insana sağlayabileceği katkı, bir de spesifik olarak hakikaten satış alanında hizmet veren, satış yapan kişilere sağlayabileceği katkıyı konuşalım istiyorum. İsterseniz ilk olarak ben hakkında kendi görüşümü belirteyim. Yani bu tür metodolojileri bilmek genel kitleye ne fayda sağlar? Sıradan normal bir vatandaşa. Aslında gündelik hayatta Haluk Bey hepimiz çok sayıda karar alıyoruz ve şu an içinde bulunduğumuz dönemde çok fazla uyarana da maruz kaldığımız için bir noktadan sonra bu kararları alırken aceleci davranıyoruz. Mantıklı düşünemiyoruz, rasyonel kararlar veremiyoruz. Ama metodolojik bir yaklaşım, yani metodolojiyi burada yol haritası anlamında kullanıyorum. Belirli bir sistematik yaklaşım olarak kullanıyorum. Bu anlamda kullanıyorum. Bunu uygulamaya başladığımızda çok daha rasyonel kararlar almak, çok daha stratejik hareket etmek mümkün oluyor. Bu açıdan bugün inceleyeceğimiz metodolojilere de izleyenler bu gözle bakabilir. Yani hayatlarında bu tür yaklaşımlar uyguladıklarında illa satış alanında olması gerekmiyor. Çok daha mantıklı kararlar almak, alınan kararların nedenli, yetkin olup olmadığını değerlendirmeler sonucunda anlamak, o metodolojiyi sürekli iyileştirmek mümkün hale gelebiliyor. Bir de bence sabır kavramını öğretebilen yaklaşımdır metodoloji. Yine bahsettiğim gibi bugün çok hızlı, her şey çok hızlı geliştiği için yavaş ilerleyen hiçbir şey artık tahammülümüz kalmadı. Ama sizin az önce verdiğiniz örnek çok güzel bir örnekti. Kimi satış süreci var 4-5 sene yayılabiliyor. Elbette ki burada aceleci davranmak, yanlış kararlar almaya itebilir. Onun yerine bir metodoloji belirleyip adımları takip etmek ve evet ben daha önce şu adımları yaptım, şimdi de bu adımı yürütüyorum diye kademe kademe final noktaya doğru ilerlemek en mantıklısı. Bence genel herkesin uygulayabileceği sistematik yaklaşımlar. Bu açıdan metodolojinin faydaları var. Satış özelinde de siz değerlendirecek olsanız metodolojik yaklaşım sergilemenin, uygulamanın avantajları neler? Şöyle, bir defa bu metodoloji dediğimiz, sizin de bahsettiğiniz gibi, bu aslında bir yol gösterici bir şey gibi. Yani metodoloji bir yol haritası denilebilir ya da bir işte kılavuz denilebilir. Yardımcı bir şey. Yani satış organizasyonuna her seviyede, hem satış liderine hem de sahada müşteriye dokunan satışçı açısından bu bir kılavuz gibi. Dolayısıyla bu kılavuzdaki tavsiye edilen yöntemleri uyguladığınız zaman ne oluyor? Ne fark oluyor? Bir defa görünürlük dediğimiz, yani muğlaklık daha görünür hale geliyor. Şu anlamda satışçı açısından işte bir almayı hedeflediği, arzu ettiği işi almak ister satışçı. Onu rakibine elimine et. Yani hani bir nevi işte rakibine ne galebe çalıp o işi kendisi almak ister. Ama bunu acaba ne derece alabilecek? Yani bunun şansı ne, olasılığı ne? Metodoloji işte bunu gösteriyor. Hem satışçı açısından hem müdürü ya da tepedeki lider açısından hani gerçekten satışçının üzerinde çalıştığı projeyi alabilecek mi? Satışçının tahmini gerçekçi mi gibi olayın olma ihtimaliyle ilgili net bir resim çizer metodoloji. O şekilde düşünebiliriz. Ya da satışçıyı işte belli zamanlarda doğru aksiyonlar almaya yapar, motive eder. İkincisi riski azaltır. Şu anlamda riski azaltır. İşte o metodolojinin getirdiği yani felsefe ve araçlarla beraber o satış fırsatını, yani o almak üzere olduğu işi derinlemesine analiz edebildiği için riskleri görür satışçı ve o riskleri ortadan kaldıracak bir takım önlemler alabilir. Ama bunları göremediği takdirde o zaman sıkıntı çekebilir. O işi kaybetme ihtimali yükselir. Dolayısıyla temelde iki alan diyebiliriz. Bir tanesi görünürlüğü artırır, riskleri azaltır ve hızı artırır. Yani o işin alınma hızını da artırır. Metodolojilerin en büyük faydası bu şekilde diyebiliriz. Bir de Haluk Bey, metodolojilerin yanı sıra framework denilen çerçeve yapı diyebileceğimiz yapılar var. Bunları da yine biz bugün bazı örneklere karışık olarak değineceğiz. Hem metodolojilere bakacağız hem frameworklere bakacağız. Bunlar da yine sizin de az önce söylediğiniz gibi mesela önümüzde bir satış fırsatı var. Birçok potansiyel müşterimiz var. Bunların arasından doğru soruları sorarak, doğru noktalara temas ederek değerlendirme yapmamızı sağlıyor. Hatta bir de geçen videoda konuştuğumuz gibi bir alt kümemiz daha var. Taktikler, teknikler. Mesela biz ağırlıklı olarak Cialdini'nin kitabından ikna tekniklerini konuşmuştuk. Yine bunlar da kurumsal tarafta da bireyselde olduğu gibi satışı destekleyebilecek destek unsurları olarak kullanılabiliyor ki birazdan onlara da birer örnek veriyor olacağız. Tabii. Şimdi hepsi tabii ki bence bir arada gerekli. Çünkü bunları bir araya getirdiğimizde, bir takım çantasındaki bileşenler gibi düşündüğümüzde, hepsinden istifade ettiğimizde sonuca ulaşmamız da daha kolay oluyor. Fakat olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesi de, önceki videoda da buna kısaca değinmiştik, satışta dinlemenin ve yeri geldiğinde susmanın önemini vurgulamıştınız siz. Neden satışta dinleme bu derece önemli ve aktif olarak, etkin olarak dinlemek kurumsal satışın neden vazgeçilmez bir parçası? Evet, dinlemek. Dinlemek
yani kurumsal satıştaki en önemli konu diyebilirim. Hani bugüne kadarki tecrübelerim çerçevesinde. Niye böyle? Yani niye dinlemek önemli? Çünkü hani bir şey vardır işte satışçılarla ilgili böyle bir bakış açısı vardır. İşte satışı tipik bir satışçı profiline bakıldığı zaman işte bu satışçı hani konuşur. Daha çok işte bir şeyler anlatır. Karşı tarafı konuşarak, anlatarak ikna etmeye çalışır. Hep böyle prototip değil mi? Genellikle işte aklımızdaki şey budur ya işte çok iyi bir satışçı, çok güzel konuşuyor, çok iyi ikna ediyor. Ama işte kurumsal satış böyle bir şey değil. Yani kurumsal satışta konuşarak başarılı olamazsınız ya da yalnızca konuşarak, anlatarak başarılı olamazsınız. Niye? Çünkü müşterinin ihtiyacını anlamanız lazım. Müşterinin ihtiyacını anlamak için de dinlemeniz lazım. Yani dinlemediğiniz takdirde ihtiyacı anlayabilmeniz mümkün değildir. Ancak varsayabilirsiniz. Yani birçok satışçı bu hatayı yapar. Bu müşterinin ihtiyacı bu gibi görünüyor. Ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum der. Mesela bunu işte kariyerim boyunca da çok ben gördüm. Bazen işte satışçı arkadaşlarla konuşurum. Ne düşünüyorsun bu müşteri ne yapmak istiyor dediğimde Haluk Bey bence ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Ben derim ki bunu müşteriye sordun mu? Hayır sormadım. O zaman bu senin varsayımın bunun böyle olduğunu düşünmek. Dolayısıyla bu mesela ihtiyacı anlayamamış bir satışçının güzel bir örneği. Çünkü sormamış. Evet. Müşteriyi dinlememiş. Dolayısıyla o dinleme dediğimiz şey çok önemli. Dinlemenin de boyutları var. Şöyle belki paylaşabilirim. Yani etkin dinleme diye adlandırdığımız bu dinlemenin çeşitli işte safhaları var diyelim ya da derinleşiyor. Bir tanesi yüzeysel dinleme. Yani mesela işte ben siz bir şey anlatıyorsunuz. Sizi dinliyor gibi yapıyorum ama aslında işte gözlerim sizin üzerinizde ama arkada başka bir şey düşünüyorum. Sadece duyuyorsunuz aslında. Duyuyorum ama aslında dinlemiyorum. Ya da sizi dinlerken sonrasında ne söyleyeceğimi düşünüyorum. Ne söyleyeceğimi kafamda kurguluyorum. Bu mesela etkin dinleme değil genellikle. Dolayısıyla işte kurumsal satışta en önemli şey bu etkin dinleme. Yani o açıdan satışçının sabırlı olması, işte karşı tarafın dediklerine son derece dikkat edip yani işte göz temasıyla yaptığı işte bir nevi empati de kurarak yani duruşuyla oturuşuyla bile gerçekten karşı tarafı dinlediğini hissettirip gözlerine bakıp bu etkin dinlemeyi başarabilmesi lazım. Bunu başarabilen satışçı aslında önemli bir yol kat etmiş oluyor. Burada o açıdan Haluk çok Bey, önemli. Burada soru sorma, onu da vurgulamıştık ya daha önce, önemine değinmiştik. Doğru. Burada o da devreye giriyor. Yani dinleme sırasında doğru noktalarda bir şeyi diyelim anlayamadığını düşündü veya orada kafasında bir soru işareti sordu. Bunu yöneltmesi, yeri geldiğinde karşı tarafın anlattıklarını belirli bir ölçüde özetleme, bir nevi yabancıların söylemiyle paraphrase dediğimiz olayı yapıp aslında bunu ifade ediyorsunuz değil mi deyip ortak noktada buluşma. Bunlar da yine Doğru. iletişimi destekleyecek yaklaşımlardır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bu yani hani dinlemeden bahsettik. Dinlemeyle beraber ikinci önemli konu belki daha da önemli. Yani dinlemeyle aynı kategoride de düşünülebilir. Soru sorma. Etkin soru sorma. Soru sormayı bilmeli ki satışçı karşı taraftaki ihtiyacı ortaya çıkartabilsin. Her anlamda. Yani o ihtiyacın neler olduğunu, ne boyutta olduğunu, o ihtiyacın o kişiyle ilgili ne gibi etkileri olduğunu, kurumla ilgili ne gibi etkileri olduğunu ve işte o kavramları anlayabilmek için doğru soruları sorması gerekiyor. Birçok aslında satış metodolojisi işte bu soru sorma, farklı soru sorma tekniklerini şey yapar, savunur ya da bunlarla ilgili modeller oluşturur diyebiliriz burada. Ben de tam oraya girecektim Haluk Bey. Şimdi artık metodolojilerimize geçebiliriz. Çünkü temel altyapıyı attığımızı düşünüyorum. Tam da soru sormanın önemini vurguladıktan sonra çok soru odaklı ilerleyen bir metodolojiyle başlayalım. Sizin de uzmanlık alanlarınızdan birisi. Üzerine eğitimler veriyorsunuz. SPIN, kurumsal satış tekniklerinden bir tanesi. Ne demek bu? Ne anlama geliyor? Tabii SPIN yani ilk orijinali 1980 yılların ortalarında çıkan İngiliz Hotweight diye bir şirketin metodolojisidir. Ki o zamandan beri günümüzde hala en popüler ve yaygın metodolojilerinden bir tanesidir. Bu bizim değer bazlı satış dediğimiz bir metodoloji. SPIN ismi şeyden geliyor, işte soru sorma tekniklerinden geliyor. Mesela işte İngilizce'de situation yani durum soruları, işte problem soruları, P, etki soruları ve kazanım soruları diye adlandırdığımız dörtlü bir soru tekniği var. Niye bu tarz sorular var? Görüşmenin yani satıcı ile müşteri arasındaki görüşmenin farklı safhalarında sorulması gereken çünkü farklı soru tipleri var, oradan geliyor. Tabii burada önemli olan SPIN'de ihtiyaç dediğimiz kavramdır. Yani ihtiyacı net olarak tarif etmek gerekirse mesela SPIN metodolojisinde biz ihtiyacı şöyle tarif ederiz. Müşterinin dile getirmesi gerekir. Yani satışçının varsaydığı bir şey ihtiyaç olarak ele alınamaz. Yani bazen biraz önce bahsettiğim gibi satışçı ya ben bunu bu müşterinin buna ihtiyacı var diye düşünüyor olabilir. Varsayımda bulunabilir. Ama
müşteri bunu kendisi söylemediyse, ifade etmediyse o zaman orada risk vardır. Yani satıcının yanlış varsayımı olabilir. Yanlış anlamaları olabilir. Bu neye yol açıyor? Zaman kaybına yol açar. Müşteri memnuniyetsizliğine yol açar. Niye? Çünkü satışçı varsayımda bulunur. Yanlış bir ürün, yanlış bir çözümü müşteriye anlatır. Müşterinin ona ihtiyacı yoktur. Ne olur? İtiraz eder. Ya benim buna ihtiyacım yok diyebilir. Dolayısıyla satış süreci uzar. Müşteri memnuniyetsiz kalır. Belki süreci bitirir. Devam etmez. Alternatif bir fırsat kaçabilir o sırada, başka bir satış fırsatı. Tabii çok kayıptır. Dolayısıyla işte spin metodolojisinin amacı tam olarak müşterinin kafasındaki konsept ne? Ne istiyor? Neyi arzu ediyor? Mesela işte sancılar, problemler diye adlandırdığımız örtülü ihtiyaçlar vardır. Bir de belirgin ihtiyaç dediğimiz arzular, istekler vardır. Asıl önemli olan odur. Şöyle belki örnek verilebilir. İşte zaman zaman mesela işte sancılarımız olabilir değil mi? İşte bir yerimiz ağrır, başımız ağrır, bacağımız ağrır. Doktora gider miyiz ama? Mesela başımız ağrıdı. Belirli bir süre ben kendimi bir dinlerim, vücudumu dinlerim, duruma göre hareket ederim. Hemen gitmem. Hemen gitmez. İşte kurumlar da böyle. Kurumlar bazen bazı sancılar yaşarlar. Ne olabilir bu? İşte bir sistemin yavaş çalışması olabilir. Ne bileyim işte artan müşteri memnuniyetsizlikleri olabilir. Kurum içerisindeki işte bazı şeylerin yavaş akması olabilir. Ya da çok çeşitli sancılar, problemler olabilir. Kurumlar bu sancılar ve problemlerle genellikle yaşarlar. Niye? Çünkü bunu değiştirmek için bir şey yapmaları lazım. Bir atalet vardır genellikle. Bunu şunun için anlatıyorum. İşte ihtiyaç dediğimiz şey yalnızca bir sancı ve problemse bunun üzerine hemen bir çözüm getirilirse karşı taraf satışçı ya işte sizin bu problemimiz var hemen çözelim dediğinizde müşteri de henüz daha o sancıyı çözme arzusu yok ise eğer geri adım atar. Ya bir dakika ya ben bununla yaşıyorum zaten. Sen şimdi çok pahalı bir şey vereceksin bana der, itiraz eder. İşte bu spin dediğimiz metodolojide bu ihtiyacı biraz daha anlamak, kuvvetlendirmek, belirgin ihtiyaç dediğimiz arzu ve istek haline getirmek ve o arzu isteğin üzerine de satışçının sunduğu ürün ve çözümü doğru şekilde konumlamak ile ilgili bir metodoloji. Oldukça etkin bir metodoloji. Aşağı yukarı benim hayatımda herhalde 20 senedir var. O zaman şöyle anlıyorum Haluk Bey. Evet. Burada sorduğumuz soruların temel amacı karşı tarafa eksikliği bir nevi kendi ağzından da ifade ettirmek. Ona bunun farkındalığını oluşturmak. Yani ben durum sorularını soruyorum. Önce şirketin mevcut durumunu anlıyorum. Mesela bir yazılım çözümü arıyorlarsa, yazılımla halledilecek bir iş arıyorlarsa önce mevcutta bahsettikleri problemi herhangi başka bir yazılımla çözüp çözmediklerini sorabilirim. Yani o problemi nasıl çözdüklerini önce anlamaya çalışıyorum. Sonra problem sorularında asıl yaşadıkları problemi onlara yönelttiğim sorularla birlikte keşfetmemizi sağlıyorum. Hem ben anlıyorum hem de onlar kendi dilinden ifade ettikleri için durumu daha da net şekilde kavramış oluyorlar. Burada doğru. O soru sormanın ve dinlemenin önemi çok daha net ortaya çıkıyor. Etki kısmında bu problem eğer çözülmezse şirketin başına neler gelebilir uzun vadede? Bunları hissettirebilecek ya da ne geliyor? Sorular. Evet, şu anda da ne geliyor? Çok doğru söylüyorsunuz. Şu anda ne geliyor? Nasıl bir etki görülüyor? Belki o işte bahsettiğimiz o acı kavramı, pain, ağrıdan kaynaklı olarak zaten o bize gelmiş olabilir. Ya da biz müşteriye bir teklif sunuyor olabiliriz. Ama önemli olan problem çözülmezse nasıl bir etki ortaya çıkacak? Bunu göstermek. Bir de çözdük diyelim bu problemi. Bakın biz size bu çözümle geldik ve bunun neticesinde örneğin şirketinizde yaşadığınız zaman kaybında %15'lik bir düşüş yakalayabiliriz gibi bunu hissettirmek. Yani faydayı göstermek bu sefer de. Bunları zaten ardı ardına yaptığımızda karşı tarafı ikna etme ihtimalimiz de söylediğiniz gibi yükseliyor. Orada işte bir incelik var. Genellikle işte satışçılar fayda dedikleri o varsaydıkları faydayı kendileri anlatmayı tercih eder. Halbuki işte spin'in farkı bu. Etkin bir satışçı şunu sorar. Peki bu anlattığınız sancılar, problemler var. Bu yani çok parlak görünmüyor. Peki bunları değiştirecek bir çözüm olsa ya da şöyle bir şey olsa nasıl olurdu sizin için der ve susar. Biz ona altın susuş ya da golden silence yabancıların deyimiyle. Bazen o rahatsız edicidir o şey ama müşteri düşünür. Biz müşterinin düşünmesini isteriz. Yani müşteri düşünsün ki kendi dünyasını anlatsın. Desin ki evet bu olsa iyi olur. Yani evet bu çözülürse, bu sancı çözülürse bana şu faydası olur. Ben bunu daha iyi yaparım. Mesela işte ben bugün işte şu konuda zaman kaybediyorum. O yüzden müşterilerime geç dönüyorum. Geçen ay bu yüzden 3 tane iş kaybettim. O zaman bak ben bunu daha hızlı yaparsam Kadir Bey o zaman ben bu işleri de alacaktım. Daha fazla gelir elde edecektim. Der müşteri. İşte bizim bunlar belirgin ihtiyaç dediğimiz şey. Evet. İşte bunun üzerine de satıcı bunları anladığı zaman şunu anlar satış. Ya bu müşteri gerçekten bunları istiyor. Neyi arzu ettiğini anlar. Kendi çözümünü tam olarak onunla ilgili olarak ifade ettiğinde fayda cümlesi dediğimiz işte asıl vurucu yani tam bir rezonans sağlanmış oluyor. Müşteri şunu anlıyor. Ya benim ihtiyacımı anladı diyor bu satışçı. Çözüme bakıyor. Diyor ki ilginç. Evet bu çözüm tam benim ihtiyacım diyor. Orada mesela bir de özellik dediğimiz bir şey. Özellik ve fayda dediğimiz bir şey
şey vardır spinde. Çok kısa ondan da bahsedeyim arzu ederseniz. Tipik ya da ortalama satışçı işte ürünün özelliğini çok anlıyor. Ne demek ürünün özelliği? Mesela işte bu bardak, ben size işte bardak satmaya çalışıyorum. Kadir Bey, bu bardağın rengi beyaz. Bunun gibi kırmızı ve yeşil bardaklarımız da var. İşte üzerine arzu ettiğiniz logo bastırabiliyoruz. Bir tane şey var. Mesela bu çok basit özellik anlatmak. Ama bu özelliklerin size ne işe yaradığı ile ilgili bir şey anlatmıyor satışçı. Dolayısıyla özellik anlatmak bir eğilimdir. Eğitimi az olan satışlarda çok vardır. Yani şunu düşünür. Ben ürünümün her şeyini anlatayım. Belki karşı taraf buradan bir şeyler alır. Ama işte bu doğru bir satış yöntemi değil. Buna işte spreyle ve dua et de diyoruz biz zaman zaman. Yani hani her şeyi anlat müşteriye. Belki o kendine dönük bir şey alır. Bu çok kötü bir tarz. Niye? Çünkü müşteri şöyle düşünüyor. Diyor ki ya bana her şeyi anlat. Benim bunların çoğuna ihtiyacım yok diyor. Bunların olmadığı bir ürün yok mu der. İskonto etkisi yapar karşıda. Şöyle düşünür çünkü ya benim ihtiyacım olmayan birçok şey var. Ya ben şimdi buna bu parayı verirsem boşa para veriyorum. Halbuki işte usta satışçı tam olarak müşterinin ihtiyacını anlayıp onun ihtiyacı olan çözümün özelliklerini ön plana çıkarttığı için diğerlerine hiç girmemeli. Ki dolayısıyla bu müşteri de evet ben doğru çözümü alıyorum. Tam benim ihtiyacıma göre hissi uyandırır. Bir de Haluk Bey söylediklerinizden şunu çıkardım. Müşteriyi konuşturarak yaptığımız için bunu ona soruları yönelterek ondan aldığımız yanıtlarla aslında müşteriyi konuşturup kendi kendini ikna etmesini de sağlıyorum. Kesinlikle. Yani kendi ağzıyla, kendi silahıyla müşteriyi olumlu anlamda vurmuş oluyorum. Çünkü diyor ki evet zaten bunları ben dile getirdim. Bizim böyle sorunlarımız, çözümlerimiz varmış. Sonra o ürüne bakıyor karşısındaki ürüne. Bu da benim sorunlarımı giderebilecek nitelikteymiş. O zaman zaten o satışa, alışa diyelim daha doğrusu, gönüllü hale geliyor. O açıdan iyi çalışan bir metodoloji gibi görünüyor. Çok güzel bir şey söylediniz. Orada işte şu vardır. İnsanlar kendilerine satış yapılmasını sevmezler. Şunu söylemek isterler satın almadık. Ben baktım, inceledim. En doğru çözümü buldum. Bu çözüm benim için en uygun çözüm. Yoksa işte Kadir Bey bana bunu sattı. Kimse böyle hani hayır Kadir Bey bana bunu satmadı. Ben bunu kendim aldım. Evet. İşte bunu müşteriye bunu delirtebilmek aradaki fark. Buradan bir diğer metodolojiye geçelim. Evet. Stratejik selling olarak geçen stratejik satış. Bunun hakkında neler söyleyebilirsiniz Haluk Bey? Evet, stratejik satış da Miller Heyman diye bir Amerikalı organizasyon tarafından ilk ortaya atılan bir metodoloji. Bunun üzerine işte çeşitli kitaplar yazdı. Ben de bu metodolojiyi 2000'li yılların ortalarında keşfettim. Birkaç tane dostum sayesinde ve onunla ilgili eğitim aldım ve kullandım kariyerimin belli bir kısmında. Yine benim hani işte satış kariyerimdeki en önemli eşiklerden bir tanesidir o metodolojiyi öğrenmek. Niye önemli? Belki stratejik satışı bir tarif etmek lazım. Ne demek? Biraz daha şöyle düşünebiliriz. Yani bir işte firma olduğunu düşünelim. Kurumsal satış yapıyor. Bu firmanın ortalama sattığı çözümler diyelim ki işte ortalama işte $20.000 çözümler satıyor olsun. 15 olabilir, 20 olabilir, 25 olabilir. Öyle bir müşteri vardır ki $250.000 bir potansiyel vardır. Belki işte $500.000 yani hani normalin 5 katı, 10 katı daha büyük işler vardır. İşte stratejik satış o zaman çok daha önemli oluyor. Yani daha kompleks, biraz daha karmaşık, boyutu büyük olan işler daha risklidir. Hem almak daha zordur. Çünkü kurum tarafında, satın alma tarafında daha zorlu süreçler olur. Satış tarafında da daha iyi anlamalısınız ki o kurumun ihtiyaçlarını, o çözümü satabilirsiniz. Çünkü büyük işler hem de daha rekabetçi olurlar. İşte stratejik satış metodolojisi tamamen şunu yapıyor. Satış organizasyonunun o fırsatı derinlemesine analiz edip o kurum o fırsatta nasıl satın alma yapacak? O satın almaya etki sahibi olan kişiler kim? Bunları doğru anlamak. Bunların o satın alma sürecine etkisini anlamak. Ne gibi riskler var? İşte ne gibi bariyerler var bu satışla ilgili? Bütün bunları bir nevi işte MR'ını çekip ondan sonra neler yapılması gerekiyor? Ne gibi adımlar atılmalı ki biz bu işi alalım diye özetleyebileceğimiz bir metodoloji. Yani bir nevi o fırsatın resmini çekip son derece detaylı bir şekilde o işi alacak, kazanacak aksiyonlar almak. Burada da en önemli konu şeye geliyor. Etki sahipleri konusu. Etki sahipleri dediğimiz evet. Yani işte şöyle bazen şöyle söyleriz. Deriz ki işte X firması satın alma yapıyor. Mesela işte şu firma satın alma yapıyor. Firmalar satın alma yapmazlar aslında. Kişiler satın alma yapar. Bazen bunu atlıyoruz. Tabii ki o kurum bir şeyler satın alıyor ama kim veriyor kararı? O kurumun içerisindeki bir takım kişiler veriyor değil mi? İşte kurumsal satışa baktığımız zaman şöyle bir şey var. Farklı farklı roller vardır. Yani satın alma etki sahipleri dediğimiz kavram işte o satın alma ile ilgili
ilgili mesela işte teknik değerlendirici dediğimiz bir rol vardır. Bu kişi ne yapar? Şöyle söyleriz biz genellikle, deriz ki bu kişi evet diyemez. Yani evet sizin çözümünüzü alıyorum diyemez ama hayır diyebilir. der. Sizi veto edebilir. Niye? Çünkü teknik anlamda ihtiyacı olan bir şey yoktur mesela sizin çözümünüzde. Buna bakar. Acaba işte bu çözüm benim aradığım özelliklere sahip mi? Bu bir işte teknik satın almacı da olabilir. Ya da o çözümü almak üzere görevlendirilmiş bir uzman olabilir. Genellikle karar yetkisi yoktur ama işte veto edebilir. Dolayısıyla mesela satışçının böyle bir kişinin tam olarak ihtiyacın ne olduğunu anlayıp ona göre çözümünü, ürünü anlatması gerekir. Mesela başka bir profil kullanıcı profilidir. Daha farklıdır. O da sizin sattığınız çözümü kullanacak olan kişilerdir. Onlar belki satın alma sürecinin en başında yer almayabilirler ama eninde sonunda onlar ne yapacak? O çözümü kullanacak. Onlar da mesela kullanışlılığa bakar. Bu çözüm benim hayatımı ne kadar kolaylaştıracak? Kolay kullanabilecek miyim? İşimi görecek mi? Gibi şeyler yapar. İşte bunun gibi farklı roller var. Mesela en önemli rol de ekonomik karar vericidir. Bu da belki işte patron da diyebiliriz ya da şampiyon diyebiliriz. Yani o siparişe evet diyecek olan kişi. Evet biz bunu almak istiyoruz. Bu en son nihai kararı verecek olan, siparişe altına imza atacak olan ya da onaylayacak olan kişi ya da komite olabilir bu. Bu da artık işte en tepedeki o satın alma kararını ver. Bunlar da farklı şeylere bakarlar. Yatırım geri dönüşüne bakar. Karlılığımı artıracak mı? Zararımı mı azaltacak? Çalışanlarımı mı daha memnun edecek? Müşterimi mi memnun edecek? Daha üst düzeyde iş odaklı şeylere bakar. O mesela şeyle ilgilenmez. Bu kolay kullanılıyor mu diye ilgilenmez. Onu aşağıdakilerin derdi. Burada şey eklemek istiyorum Haluk Bey. Bu kolay kullanım konusu. Kullanıcı biraz altta kalıyor ve kullanıcının düşünceleri pek dikkate alınmıyor gibi geliyor bana. Çünkü satış yapan tarafta zaten diğer rolleri ikna etmekle daha uğraşıyor. Kullanıcıyı önemsemesi gereken taraf aslında alış yapan taraf. Yani kendi kullanıcılarının da ihtiyaçlarını gözetmeli. Fakat biraz kurumlar sanki tepeden karar veriyor ve bu ürün kullanıcı deneyimi açısından uygun mu? Bizim şirketimizin çalışanlarının hoşuna gider mi? Burayı biraz irdelemiyorlar gibi geliyor. Bu konuda ne düşünürsünüz? Çünkü bu uzun vadede olumsuz etki çıkarabilecek bir şey. Neticede ürün alındı, tamam. Yatırımı mantıklı olabilir. Diğer roller buna teknik olarak onay vermiş olabilir. Ama şirketin çalışanları o hizmeti, o ürünü neyse artık bu keyifli şekilde kullanmıyorsa bu verimliliği bile etkileyebilecek bir şey aslında. Çok doğru söylediniz. Bakın burada evet bu çok temel yapılan bir hata. Bu hata bazen satın alma tarafında da yapılabiliyor. Satış tarafında da daha sık yapıldığını görürüz. Yani bazen işte satışçı ilişkileriyle işte en tepedeki karar vericiyle bir ilişkisi olabilir. Ya da o kişiye etki sahibi olan bir danışmanla kuvvetli ilişkisi olabilir. Ona göre o ilişkiyle satışı yapabilir. Ama işte stratejik satış metodolojisine göre o satışçının kullanıcılarla da görüşmesi gerekir. O şey niye? Çünkü eninde sonunda o satışı yaptıklarında o kullanıcılar bunu kullanmazlarsa ne olacak? Başarısız olacak o satış. Kısa dönemli olacak. Belki yenilenmeyecek. Sonrası gelmeyecek. Kısa dönemli böyle bir şey olacak. Müşteri de memnun olmayacak. Dolayısıyla işte stratejik düşünen akıllı bir satışçı o çözümünün kimin kullanacağına da bakıp onların da en azından bir çayını kahvesini içip onların bir nabzını yoklayıp onların hayatını nasıl kolaylaştıracağı ile ilgili çözümünü göstermek, anlatması çok etkili olur. Riski azaltır. Karşı taraf çünkü karar veremiyor ama etki sahibi. Eğer görmezse sizin çözümünüzü ya da ne yapacağını hissetmezse veto edebilir. Erteleyebilir. Proje alındıktan sonra kullanmayabilir o çözümü. Sonra patron da şeyi düşünür, ya bunu aldık ama ya bir sürü yatırım yaptık, kullanamıyoruz ya Haluk Bey. Biz bunu işte yenilemeyelim der. İşte bu çok klasik hatalardan bir tanesi. Tabii satın alma tarafında da bunu biraz düşünmek lazım ama bence satışçının da bir rolü. Bu sorumluluğu. Evet, yani eğer satın alma organizasyonu da pahalı bir yatırım yapacaksa hani onu çözümü kullanacak olan kişilere mutlaka işin içine katması lazım. Önceden belki bir göstermek, belki satış ekibi geldiğinde onlarla bir toplantı organize edip Kesinlikle. Çalışanlar arasından da tecrübeli olan ve o şirkette uzun süredir hizmet veren kişilerden, farklı departmanlardan birilerini dahil edip onların yorumlarını almak, böyle süreçler yürütülebilir. Peki buradan başka bir kavrama geçelim. Yine bu stratejik satışla ilişkili olan kavramlardan bir tanesi. Evet. Personal win denilen kişisel kazanç dediğimiz kavram. Bu neden önemli bir kavram bu süreçte? Çok önemli bir kavram. Kişisel kazanım da diyebiliriz. Kazanç deyince bazen çok parasal kazanım ya da yanlış anlamalar olabiliyor. Şöyle önemli bir kavram. Gerçek hayatta bahsettiğim gibi kişiler satın alma yapıyorlar. Ve kişiler yalnızca şeye bakmazlar. Yani o kurumun ne kazanacağı, işte A çözümünü seçerse B'nin yerine, işte ben bunu şirketin daha karlı olacak, işte daha verimli olacak. Çok idealist bir varsayım bu. İşte burada kişisel kazanım devreye giriyor. Genellikle kişiler karar verirken yalnızca kurumsal kriterlerle değil, kendilerini etkileyen kişisel kriterlerle
karar verebiliyorlar. Bunlar ne olabilir? Birkaç örnek vereyim. Mesela işte müdürünün gözüne girmek. Daha önemli hissedilmek. Yani diyelim ki işte birazcık tıkanmıştır kariyerinde o kişi. Bir yükselmek istiyor işte. Müdürünün gözüne girmek istiyor. Güzel bir şeyler yapmak istiyor. Takdir edilmek istiyor. Ya da hata yapmamak istiyor olabilir gibi şeyler olabilir. İşte terfi etme arzusu olabilir. Çok basit şeyler de olabilir. Daha az çalışmak. Evine işte çocuklarına daha fazla zaman ayırmak. Evinden işte her gün mesaiden daha işte çabuk çıkıp evine gitmek gibi şeyler de olabilir. Dolayısıyla genellikle işte satın alma kriteri böyle şeyler olabilir. Yani şu anlamda söylüyorum. Mesela iki firma çözüm sunuyor. Oradaki karar verici teknik müdürlerden biri bakıyor. Eğer işte faydası aslında daha az olan bir firma ama bir bakıyor mesela satıcıyı daha çok seviyor. Şey yapacak, sohbet edecek, geyik yapacak. Aynı zamanda işte satıcı daha yakın oturuyor. Gelip çayını içecek, kahvesini içecek ya da kendisi gidecek ona şey yapacak. Onu o kriterde veriyor. Halbuki diğeri daha faydalı olduğu halde satıcıyı daha sevdiği için ya da kendi önceliklerine uyduğu için onu tercih edebiliyor. Sizin böyle kişisel olarak şahit olduğunuz gerçek hayattan var mı örnek? Var. Müthiş şey. Bir tane evet ilginç bir hikaye var onu anlatayım. Benim bir dostum çok eskilerden bir dostum anlatmıştı. Almanya'da kendisi işte büyük bir sistem entegratöründe çalışıyor. Dünyaca ünlü bir sistem entegratöründe çalışıyor. Bir bilişim firması ve zorlu bir proje üzerinde birkaç sene işte çalışıyor. İşte karşıdaki firmaya çözüm üretiyorlar, bakıyorlar, inceliyorlar, pilot projeler yapılıyor falan. Çok uğraşıyorlar. Çok ter döküyorlar. Rakipleri var bir de büyük bir rakibi var. Ondan sonra işte çözüm teklifleri hazırlanıyor, revize ediliyor falan. En sonunda işe alıyorlar. Böyle bir küçük bir kutlama yapıyorlar. Akşam işte o müşterideki karar verici de geliyor. Onunla işte yemek yiyorlar falan. Biraz da hafif içiyorlar bir şeyler. Ondan sonra bizim işte benim dostum soruyor. Diyor ki ya Almanya bu bu arada. Atıyorum sevgili Hans diyor uzun zamandır hani şey yaptık, çabaladık. Biz size çok iyi bir çözüm sunduğumuzu düşünüyoruz. Çok da uğraştık. Bizi seçtiniz diyor. Teşekkür ederim. Peki diyor hani niye seçtiniz bizi? Yani neyi farklı yaptık diyor. O da diyor ki güzel kardeşim diyor. Siz de diyor aşağı yukarı aynı çözümü sunuyorsunuz diyor. Diğer firma da aynı çözümü sunuyor. Ama diyor ya sizin diyor ofis daha yakın ve geldiğimde diyor işte sizin bir asistanınız var ya diyor sekreter Helga diyor. Onu göreceğim falan diyor. Hoş bir kız falan diyor. Bu yüzden aldım diyor. Bu yüzden sizi seçtim diyor. Bizim arkadaş şoke oluyor. Yani kafasında kurguluyor diyor ki ya yani biz en iyi çözümü sunduk işte. Halbuki vatandaşın seçme kriterleri bu şekildeymiş. Ya işte bu şunu gösteriyor. Bazen o kişisel kazanım dediğimiz bakış açısı yani o kişi onu umursuyor. Dolayısıyla ne anlıyoruz buradan? Yani satışçının işte o karşı taraftaki konuştuğu kişinin acaba kişisel kazanımı ne? Onu da anlaması lazım. Evet. Onu anlamadığı takdirde ya da yanlış anladığı takdirde o zaman risk artıyor. Eğer rakip daha iyi anlarsa, ona uygun bir çözüm sunarsa o zaman rakibe gitme. İşte stratejik satış dediğimiz metodoloji bunları ortaya çıkartır. Çözümü ne kadar doğru olursa olsun ve ne kadar uygun olursa olsun hiç aklına gelmeyecek bir faktörden Olabilir, oyun dışı kalabilme ihtimali olabiliyor. O yüzden dediğiniz çok doğru. Peki yine oyun dışı kalmaya sebebiyet verebilecek başka başlıklara bakalım. Mesela kırmızı bayrak denilen, red flag denilen bir kavram var. Yine stratejik satış kapsamında irdeleyebileceğimiz. Bu ne anlama geliyor? Şöyle işte stratejik satışta o fırsatın detaylı resmini çekeriz. Mesela biraz önce bahsettiğim gibi diyelim ki satışçı bir süreç yürütmüştür. Çok çeşitli insanla görüşmüştür. Satın almayla konuşmuştur. Patrona sunum yapmıştır ekonomik karar vericiye. Ama anahtar bir takım kullanıcılarla görüşmemiştir. Etki sahibi olan o mesela kırmızı bayraktır. Yani işte biraz önce bahsettiğimiz gibi mesela işte çözümü kullanacak olan bir kişi. Ya da duymuştur mesela işte yönetim kurulunun bir danışmanı vardır. Genel müdürün bir danışmanı vardır. Ve bu satın almada etki sahibi olduğu ile ilgili bir duyum alır ama o kişiyle tanışmamıştır. O kişinin ne düşündüğünü, onun kafasındaki modelin ne olduğunu, onun kazanımı ne olduğunu bilmediği takdirde bu kırmızı bayraktır mesela stratejik satışta. Mutlaka riski azaltmak için satışçının bir şekilde o kişiyle görüşmesi gerekir. Benzer bir örnek satışçı bazen mesela bir bakar çok önemli bir karar yönetim kurulu karar veriyor. Şöyle varsayır der ki ya bu firma genellikle işte genel müdür karar veriyor bu tarz satın almalara. Kırmızı bayrak. Belki de o satın almada yönetim kurulu karar verecek. Dolayısıyla yönetim kurulu kimden oluşuyor? Her biri kim? Onların öncelikleri ne? Ne kadar umuru o konu? Onu anlaması lazım. Teker teker onları işte bizim yabancıların deyimiyle map etmek dediğimiz yani teker teker markajlaması lazım. Bu tabii bazen diyeceksiniz ki kolay mı? Değil ama zaten işte kurumsal satış kolay bir iş değil. Yani işte bunu mesela bir tık yapan işte rakip daha fazla kişiyle temasa geçip onların ne yaptığını anladıysa o zaman daha optimum bir çözüm sunarak sizi şey yapabilir. Elimine edebilir. İşte kırmızı bayrak dediğimiz kavram bu gibi şeyler diyebiliriz. Şimdi siz konuşurken aklıma geldi Haluk Bey. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Firmanın
firmanın içinde karar verici, sizin söylediğiniz gibi o konuda yönetim kurulu olabilir, üst düzey birimler olabilir. Ama örneğin biz farklı bir birimle görüştük. Kendi hizmetimizi, çözümümüzü onlara anlattık ve onlardan red yedik belirli gerekçelerle. Örneğin denilebilir ki şu an bütçemiz yok veya şimdilik düşünmüyoruz, alternatif çözümler üzerinde düşünüyoruz vesaire. Böyle bir noktada daha üst yönetimden, farklı bir birimden şansını denemek iyi bir strateji midir? Yoksa bu ters tepebilir mi? Yani çünkü kimileri de şöyle düşünebilir. Bizim şirket başka bir birimimiz sizle konuşmuş ve red vermiş. Neden hala üsteliyorsunuz? Hem bizim vaktimizi çalıyorsunuz hem kendi vaktiniz gidiyor. Ama kimisi de bazen o birim yeterli yetkinlikte olmadığı için belki bize hayır dedi. Ve üst yönetime gittiğimizde üst yönetim de diyecek ki hakikaten bu bizim için iyi bir çözüm olabilirmiş. O noktadan sonra evet alma ihtimalimiz olacak. Böyle bir durumda nasıl bir senaryo izlemesi lazım bir satışçının? Bir kere daha şansını denemeli mi farklı bir noktadan? Yoksa zaten bir kere burada red aldık deyip geri mi çekilmeli? Zor bir soru. Şunun yüzden zor bir soru. Çünkü stratejik satış ya da büyük satışlar bir yatırımdır satış organizasyonu açısından da. Çünkü ne yapacak? Uğraşacak, didinecek, o kişilerle görüşecek. İşte red yedi, acaba devam mı etmeli? Hani gerçekten yatırım yapmaya değer mi? Bu işi alma ihtimali işte o fırsatın resmini çekip ona göre karar vermesi lazım. Yani buna daha fazla yatırım yapmaya değer mi? Orada da iki tane perspektif var. Bunlardan bir tanesi yine bir etki sahibi dediğimiz önemli bir etki sahibi çıkıyor. Koç diye adlandırdığımız bir kişi. Koç şu demek, kurumun içerisinde eğer sizin kazanmanızı isteyen etki sahibi ve yani mümkün olduğunca ekonomik karar vericinin üzerinde bir etki sahibi kişi varsa biz onu koç diye adlandırırız. Yani yalnızca sizin kazanmanızı arzu eden, sizi destekleyen ve etki sahibi olan kişiler çok önemlidir kurumsal satışlarda. Niye? İçeriden tüyo alırsınız. İşte yukarıdaki komite ne düşünüyor? Onların önceliği ne? Kullanıcılarda işte sizin yaptığınız sunum sonrasında nasıl bir etki oluştu? Öncelikler ne? İçeriden bilgi alırsınız. Bu kişinin koç olabilmesi için sizin gerçekten sizi destekliyor olması lazım. Çünkü öbür türlü hani şey de olabilir. Etki sahibi olmayabilir gerçekte. Sizi oyalıyor olabilir. Kendini öyle gösteriyor olabilir. Öyle gösteriyor. O tarz riskler var. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Yani eğer satışçı içeride bir koç bulabilirse tamamen resmi daha net görür. İşte o adımı atıp atmayacağını karar verebilir. Koçu bulurken yani yine o kişisel kazanç kavramı üzerinden mi ilerlemek gerekiyor? O koçu bulma süreci nasıl ilerliyor aslında? İşte orada da biraz ilişkiler ağı ilişki devreye girmiş oluyor. Doğru, ilişki yönetimi. O kişi niye sizin kazanmanızı destekliyor? Size güveniyor olabilir. Daha önce sizin çözümlerinizi kullanmıştır, alışmıştır. Tabii o da olabilir. Yani şirketinin tamamen çıkarını düşünerek de bizim koçumuz olabilir. Kimisi de biraz yine kişisel çıkarlarını gözeterek bizden mutlaka yana. ikisinin bir dengesidir genellikle. Dolayısıyla işte satışçının o dengeler çerçevesi doğru insanı bulursa daha rahat ilerleyecektir gibi şey yapabiliriz, düşünebiliriz. Bir sonraki metodolojiye geçmeden önce bir şey daha soracağım Haluk Bey. Şimdi spin'i konuştuk ve ikinci yöntemimiz olarak da stratejik satışı konuştuk. Bu ikisini ayrı ayrı mı kullanmak gerekir yoksa bir süreç boyunca birbirini destekleyecek şekilde bunları kullanabilir miyiz? Kesinlikle kullanabilirsiniz. Stratejik satış dediğimiz metodoloji bir yukarıdan ormanı görmenizi sağlıyor. Yani hani ormandaki farklı yollar, hangi yol nereye gidiyor, ne yapmalıyım onu size gösterir. Yani helikopter gibi yukarıdan. Spin dediğimiz metodoloji ise helikopterden aşağı inip de biriyle konuşurken kullanacağınız, etkili bir görüşme yapmak için kullanacağınız bir metot. Etki sahipleriyle yapılacak etkili görüşmede kullanılacak yöntem. İkisi birbirini tamamlayan bir şey. Buradan da o zaman o etki sahiplerinden birisini merkezine alan bir metodolojiye geçelim. Vito. Vito, evet. Benim favorim olan metodolojilerden bir tanesi. Benim de okuyunca bu arada mantığı hoşuma gitti. Evet, Vito'da İtalyan asıllı Amerikalı Anthony Parinello diye böyle çok girişken, uzun boylu, böyle biraz da karizmatik bir işte satış üstadı. Onun ortaya çıkarttığı bir kavram. Vito şu demek, very important top officer. Yani işte en önemli, en tepedeki kişi. Aslında bizim işte ekonomik karar verici diye adlandırdığımız kişi. Yani hani işte artık o işin yapacak, siparişe imzayı atacak olan kişi. İşte Vito metodolojisi der ki her zaman en tepedeki kişiye ulaşmalısın. Niye? Hani onların tabii işte o metodolojinin şeysi şu. Çünkü sonuçta nihai olarak karar verecek olan o kişiyle görüşmelisin ki o işin olup olmayacağı ile ilgili bir fikrin olsun ve olacaksa da en tepeden hızlı bir şekilde olsun gibi düşünebiliriz. Bazı metodolojiler bunu savunmaz. Derler ki yani hani ilk önce en tepeye çıkmadan önce çözümü kullanacak olan
işte sancısı olan departmanlarla, kişilerle görüş. Orada bir değer algısı yarat, bir istek yarat. Ondan sonra yukarıya doğru çık der. Burada farklı tabii görüşler var. Ben bu işte kitabı ve metodolojiyi ilk öğrendiğimde şaşırmıştım biraz. Ama ondan sonra zaman zaman kullandım bazı şeyde hayatımda. Hatta bir tane anekdot anlatabilirim. İşte biz bu strategic selling dediğimiz konuştuğumuz metodolojinin bir ara eğitim ve metodoloji olarak satışını yapıyorduk. Çok sevdiğim ve değerli bir iş ortağımla birlikte. O dönemde de işte hani bu metodolojiyi satın alabilecek hedef firmaları araştırdık. Bir tanesini gözümüze kestirdik. Bu işte önemli bir bilişim firması, teknoloji firmasıydı. Ve ne yapmamız lazım? İşte Vito metodolojisi gereği en tepedeki kişiye ulaşmamız lazım. İşte satıştan sorumlu çok üst düzey bir kişi. Altında yüzlerce insanın çalıştığı falan büyük bir firma. Ondan sonra işte Vito metodolojisini uygulayacağız. Orada da önemli kavramlardan bir tanesi yani başkalarının yapmadığı bir şey yapmak aslında. Yani çünkü işte o tepe yöneticinin bir hayatı var. Çok yoğun bir hayatı var. Ne yapıyor? İşte işleri var, öncelikleri var vesaire. Onu nasıl dikkatini çekeceksiniz? İşte farklı bir şey uygulamanız lazım. Herkesten farklı. Değer önerinizi etkileyici bir şekilde yazmanız lazım ve karşı tarafa da ulaştırmanız lazım. Nasıl ulaştıracaksınız? İşte orada yönetici asistanları çok önemli. Onlar yönetici asistanını köprü olarak kullanıp tepedeki yöneticiye ulaşmaya çalışıyor. Ne yapıyorlar? Hediye göndermek isteyenler olabilir, ulaşmak isteyenler olabilir. Dolayısıyla bir şey gibi kapı koruyucusu ya da yabancıların deyimiyle gatekeeper gibi o insan. Yani ne yapıyor? O tepe yöneticisine ulaşımı bloke ediyor. Ya da o erişimle ilgili izin veriyor ya da şey yapıyor. Peki nasıl işte yönetici asistanı niye önemli? Çünkü genellikle yönetici asistanlarını birçok kişi küçümsüyor. İşte o kişiye ulaşmak için şey yapıyorlar ve onlar ne düşünüyor, ne yapıyor umursamıyorlar. Dolayısıyla ben işte o kişiye ulaşmak isterken araştırdım. İşte kişisel yönetici asistanının kim olduğunu öğrendim. İsmini, soyadını. Ondan sonra bir kalem işte bir mektup kalemi aldık. Gerçekten mektup, fiziki bir mektup gönderdik. Ondan sonra da o mektubu yine imza elektronik olarak bastık ve faks çektik firmaya. Yani o zaman kimse faks kullanmıyordu ama bir faks var. Öğrendik yani kurumun bir faksı var. Ondan sonra böyle dikkat çekici fontla işte sayın bilmem kimin dikkatine diye faks çektik. Ondan sonra da o yönetici asistanına ulaştık. Şöyle bir etkisi oldu. İşte birçok kişi o yönetici asistanıyla konuşurken işte o kişiye ulaşmaya çalışır. Ben onun kişisel şahsi fikrini sordum. Dedim ki işte şimdi adını vermeyeyim. Melike diyelim. Melike Hanım siz ne düşünüyorsunuz dedim mektupla ilgili. Şaşırdı biraz. Çünkü kimse asistana ne düşündüğünü sormuyor. Beyefendinin işiyle ilgili, konuyla ilgili. Halbuki yönetici asistanı o kişinin önceliğini yani niye gece uyuyamıyor, hangi işte konularla çalışıyor, hangi proje çalışıyor çok iyi biliyor. Çünkü bütün programını o düzenliyor. Ondan sonra şaşırdı biraz. Dedi evet dedi Haluk Bey. Sizin dedi önerdiğiniz çözüm bizim dedi hani önümüzdeki dönemdeki konulardan bir tanesi dedi. Yol planımızda var dedi. Peki dedim ne düşünüyorsunuz? Sizce dedim size değer katabilir miyiz? O zaman ne oluyor? O kişi çok değerli hissediyor kendini ki öyle değerli bir insan. Size yol gösteriyor, yol açıyor. Neyse uzun lafın kısası asistanla konuştuk. Yani ona anlattık değer önerisini. Dedik yani bunu dedik işte paylaşabilir misiniz bu kişiye? Paylaştı. Ben bir gün pazar sabah bakın hala hatırlıyorum yıllar önce kahvaltı ediyorum erken bir saat 8:30. 8:30 ya da 9'da telefonum çaldı. Tanımadığım bir telefon. Açtım. Haluk Bey buyurun. Ben dedi işte bilmem kim icra kurulu başkan yardımcısı dedi. Buyurun dedim. Sizi dedi salı günü saat 10'da dedi toplantıya bekliyoruz dedi. Hiç şey yok. Yani hani zamanınız var mı? İşte müsait misiniz falan yok. Tabii dedim. Salı günü saat 10'da görüşmek üzere dedim. Çok teşekkürler dedim. Neyse yani dolayısıyla işte bu Vito metodolojisiyle o tepedeki kişiye ulaştık ve değer önerimizi anlattık. İlginç bir şeydi, deneyimdi. Değerli satışçılara bu metodoloji incelemesini yaparım, öneririm şiddetle. Orada da Vito'dan önce dediğiniz gibi Vito'yu çok yakından bilen, onun programlarını düzenleyen, şirkette neyin ne olduğunu bilen birine ulaşmak hakikaten özgün bir strateji olmuş. Yani siz Vito'yu biraz kendi amaçlarınıza uygun olarak revize edip çok güzel şekilde uygulamışsınız aslında. Evet, o metodolojide bu tarz taktikleri zaten yapıyor, öneriyor. Değerli vardır işte Baybars Altuntaş vardı. Onun bir kitabında söylediği gibi herkes pas geçti. Ben faks çektim demişti. Ben de işte herkes e-mail atıyor. Ben faks çektim. Yaptık o kişiye ulaştık.
Şimdi aklıma geldi Diyebiliriz. Haluk Bey. Aha. Zoho'nun hikayesini anlattığım videoda öncesinde sizle de konuşurken sizin de sürecinizi burada Cloudflex'in sürecini dinlerken siz Sridhar Vembu'ya Zoho'nun kurucusuna da bir mail atarak ulaşmıştınız galiba. Doğru, Orada doğru, da doğru, direkt Vito doğru. üzerinden bir süreç var. Tabii doğru. Evet, şimdi bak siz söyleyince aklıma geldi. Doğru. Bazen işte o en tepeden etkileyici bir dokunuşlar ulaşmak gerekiyor Ve gerçekten. şimdi kendim söyleyince yine aklıma geldi. Az önce ben söylemiştim yani bir şirketin içerisinde birilerini zorladığımızda olumsuz yanıt alabiliriz. Farklı noktaları denemek gerekir mi diye. Galiba çok emin değilim ama şimdi siz teyit edersiniz doğru mu yanlış mı? Zoho'da önceden siz başka birimlere de herhalde bir mail atma veya iletişime geçme gibi Tabii. bir süreç olmuştu. Doğru. Orada olumlu yanıt almamıştınız. Yani daha yanıt almamıştınız. Belirli bir bekleme süresi geçince siz bu sefer Sridhar Vembu'ya ulaşmaya çalışmıştınız ve o size dönüş yapmıştı. Yani bugün konuştuğumuz şeyin sizin hayatınızda birebir yaşanmış hali de var aslında. Var, doğru. O sorunuzu aslında şimdi daha net cevaplayabilirim. Eğer satışçı olarak reddetseniz bile siz o firmaya gerçekten değer katacağınızı, yani çözümünüzle, hizmetinizle düşünüyorsanız, buna yani hani belki tartışılamayacak bir değer kafanızda, başkalarına göre çok değer katacağınızı düşünüyorsanız o zaman mutlaka o yolda ilerlemelisiniz. Yani bariyerleri aşıp en tepedeki kişiye ulaşmayı deneyebilirsiniz. Orada tabii işte şeye dikkat etmek gerekiyor. Eğer yol üzerinde işte küstüreceğiniz kişiler varsa onlarla da ilişki yönetimine dikkat etmek gerekiyor bir tek. Haluk Bey, bir diğer metodoloji de Challenger Sales. Bunu Türkçe'ye tercüme edecek olsak, yani Türkçe anlaşılır hale getirecek olursak buradaki challenge'ın tam olarak anlamı nedir? Evet, Challenger Sale'in felsefesi şu şekilde aslında. Yani biraz daha işte değer bazlı satış diye adlandırdığımız metodolojilerde işte spin gibi şunu söyler. Yani hani müşteriye o değeri yaratmak. Değer nedir? Müşterinin ihtiyacını karşılayan ya da fayda yaratan bir şey. Bazen kurumlar şeyi göremezler. Yani şöyle anlatalım, hani ihtiyaçlarını farkına varırlar ya da ne isteklerini, arzuları vardır ama vizyonları, liyakatleri ya da yetkinlikleri çerçevesinde aslında varabilecekleri noktayı bilmiyorlardır, göremiyorlardır. Challenger metodolojisi şunu söylüyor. Diyor ki sen diyor satışçı olarak o kuruma neler kazandırabileceğini, onların şu andaki düşünce yapısının ötesinde onları yani elinden tutarak onları daha ileri bir noktaya getir. Onlara bir şeyleri göster diyor. Böylece diğer bunu yapamayan satışçılardan ayırt et kendini. Çünkü diğerleri ihtiyacı odaklı olarak o ihtiyacı nasıl çözeriz, nasıl fayda yaratırız onu yapıyor. Sen onun ötesine geçmen lazım. O müşteriye göremediği fayda alanlarını gösterecek şekilde işte hazırlık Yaklaşım yapman lazım. sergile. Aslında temelde bunu şey yapıyor diyebiliriz. Çok hani %100 uzmanı olduğum metodoloji değil ama Challenger Sale diye bir kitap var. Onu okudum. Bir metodoloji, ilgi çekici bir metodoloji. Şöyle bir şey söyleyebiliriz o zaman. Burada satış yapan taraf aynı zamanda karşı tarafa bir şeyler de öğretiyor. Yani Doğru. mesela Doğru. ben geldim sizden bir hizmet almak istiyorum. Diyorum ki ben bunu alacağım kendime. Kısıtlı bir araştırma neticesinde buna karar vermiş olabilirim. Ama az önce bahsettiğimiz diğer teknikleri de kullanarak siz bana satış yapan taraf olarak önce benim problemlerimi tespit etmeme yardım edeceksiniz. Sonra beni nereye götürebileceğinizi göstereceksiniz ve diyeceksiniz ki bakın beklentiniz buydu ama böyle de bir durum var, böyle de bir yenilik var, böyle de bir fırsat var deyip öğreterek yine tabii nihai kararı karşı tarafa bırakmak ama diğerlerinden farklı olarak içine öğretme fiilini de eklediğimiz bir yaklaşım gibi geldi bana. Öğretme ya da farkındalık sağlama. Uyandırma, o farkındalığı Öğretmek uyandırma. belki biraz olabilir, zorlayıcı olabilir. Evet. Çünkü karşı taraftakinin egosundan dolayı öğrenmeye niyeti Tabii. olmayabilir. Ya da ne haddin var, hani sen hani kimsin ki bana bir şey öğretiyorsun falan. İşte oradaki biraz zorluk o. İşte o egoyu doğru yönetip o kişiye oradaki değer alanlarını fark ettirmek. Yani o kişiyi aslında işte İngilizce deyimle challenge ettirmeyi nasıl Türkçe'ye çevirebiliriz? Düşünelim üzerinde. Yani hani mevcut durumunu zorlayıp yukarıdan bakarak başka nasıl adımlar atabilir konusunda düşündürtmek belki diyebiliriz. Yani içinde bulunduğu zorlukları nasıl aşacağıyla ilgili ya da ulaşmak istediği noktanın bir tık ötesine daha da ilerisine nasıl ulaşacağı ile ilgili düşündürtmek. Bu konuda bir elinden tutup yolculuğa çıkartmak gibi düşünebiliriz. Buradan da Haluk Bey bir diğer başlığa geçelim. Yine metodolojilerden birisi Snap Selling. Bu ne anlama geliyor? Nasıl bir yaklaşım? Evet. Snap Selling de yine hep Amerika'dan çıkıyor nedense bu metodolojiler. Bir tane de İngiliz vardı, Anglo-Sakson. Bu da Jill Conrad diye yine çok değerli bir satış üstadının metodolojilerinden bir tanesi. Yani kitabı var bunun üzerine. Temelde şunu söylüyor. Diyor ki bugün günümüzdeki yöneticiler diyor, çalışanlar diyor, çok yoğunlar. Çok yoğunlar. Herkesin işi var. Öncelikleri var, hedefleri var, üzerinde çalıştığı şeyler var. Siz de diyor satıcı olarak bu kişilere ulaşmaya çalışıyorsunuz diyor. Diyor bunları nasıl gireceksiniz radarına diyor. Farklı olmanız lazım. Yani başkalarından
ayırt etmeniz lazım. Orada da işte o kişinin önceliklerini, beklentilerini, ihtiyaçlarını önceden tahmin edip yani o kişi sizin çözüm ya da ürün ve hizmetlerinizi satın almaya hazır mı acaba? Yani doğru zamanda doğru mesajı doğru etkin bir şekilde içerikle sunmanız lazım. Senin biraz bunu anlatır. Yani söylüyor hani sizin çözümünüze ihtiyacı olmayan, önceliği olmayan kişilere anlatırsanız sonuç alamazsınız diyor. Metodolojinin temel şeylerinden bir tanesi bu. Dolayısıyla hep bütün odağı tamamen müşteri odaklı. Yani bir mesaj gönderiyorsam bir müşteri ya da bir dokunuş yapıyorsam bu telefon konuşması da olabilir, bir mail de olabilir. Bir araştır. Yani o kişinin öncelikleri ne, neler yapıyor? İşte LinkedIn'de en son neler paylaşmış? Mesela tetikleyici olay denilen bir kavram var. Trigger event diye geçiyor. Bunlar mesela satışla ilgili fırsatlar yaratır. Nedir bunlar? Mesela A şirketi B şirketini satın almış. Ne demek bu? Büyüyor. O şirketi ne yapacak? İşte belki operasyonlarını birleştirecek. Yeni bir sisteme ihtiyacı olabilir. Danışmanlığa ihtiyacı olabilir. Ya da küçülüyor olabilir. Bir regülasyon değişikliği oldu mesela sektörde. Mesela işte bizim fintech sektörde son dönemde bir regülasyon oldu. Bu mesela işi olumlu yönde ya da olumsuz yönde etkiliyor olabilir. Büyümeye ya da küçülmeye yol açabilir. Bir üst düzey yönetici ataması oldu. Ya da bir yönetici ayrıldı. Bu gibi şeyler tetikleyici olaylardır ve firmada bir satış süreci başlatabilir. Mesela satışçının bunları takip etmesi lazım. Bir hedef firması varsa ve o tetikleyici olaylar çerçevesinde değer önerisini onunla birleştirip karşı tarafa doğru zamanda sunarsa o zaman karşı tarafın dikkatini çekmesi daha kolay oluyor. Şöyle şahsi yine tecrübelerimden vereyim. Aşağı yukarı her ay bana 10-15 tane mail geliyor. Bakıyorum, açıyorum. İşte bir Hintli bir firmadan ya da Avrupalı bir firmadan diyor ki işte Haluk Bey biz işte şuyuz buyuz işte 300 kişilik bir şirketiz özellik anlatıyor. İşte Java, PHP bilmem ne işte Python şu metodolojilerde çok iyiyiz işte özellik anlatıyor. 500 tane işte proje bitirdik bugüne kadar şöyleyiz böyleyiz işte yazılım ihtiyacınız var mı falan. Benimle ilgili hiçbir şey yok. Benim o metodolojilere ihtiyacım var mı? Ben yazılım projesini geliştirecek miyim? Bir yazılımcıya ihtiyacım var mı? Bilmiyor. Ne oluyor? Başarısız oluyor. 1000 kişiye gönderiyor. İkisinden üçünden cevap alıyor. Halbuki bunun yerine benim önceliklerimi yapsa hocalar araştırsa belki benim dikkatimi çekecek bir çözüm sunabilir. Son dönemde bu biraz daha yapay zeka ile beraber biraz daha kaliteli hale gelmeye başladı bu yaklaşımlar. Bu verdiğiniz örnek bence çok değerliydi Haluk Bey. Yani kendinize gelen bir mail üzerinden anlattığınız süreç hakikaten de böyle. Çünkü yaklaşım kimi firmalarda şu olabiliyor. Taslak bir metni hazırla. Orada da tamamen kendini tanıt ve karşı tarafa dair içinde hiçbir iz barınmasın. Halbuki karşı tarafa dair içine izler yerleştirdiğimde karşı taraf şunu hissediyor direkt. Yani direkt hissetmekten kastım şu. Bilinçaltıyla bile olsa şunu fark ediyor. Bunlar bizim üzerimize çalışmış. Bizi araştırmışlar. Bizi irdelemişler. O zaman başta belki bir red vermeyi düşünecekken en azından bir düşünebiliyor. Bir bakalım, bir oturalım, bir konuşalım. Yine red verebilir ama kapıyı biraz aralama ihtimalimiz oluyor. Bu açıdan bence de yani herhangi bir karşı tarafı bir konuda ikna etmek istediğimizde bu satışta olabilir, başka bir şey de olur. Onunla ilgili çalıştığımızı, onu incelediğimizi ve ona uyabilecek bir şeyin elimizde olduğunu hissettirmemiz bir hayli değerli. O yüzden o örnek çok güzeldi. Burada bir de şöyle bir incelik var bakın. Çok güzel bir noktaya geldik. Şimdi hani spin'de söylemiştim ya varsayım, ihtiyaçla ilgili varsayımda bulunur satışçı. Şimdi henüz daha satışçı müşteri adayıyla görüşmediği için o kafasındaki değer önerisi bir varsayımdır. Dolayısıyla mesela satışçının orada müşteriyi challenge da etmesi lazım. Mesela biz Snap Selling'de şu tekniği kullanırız. Mailleri yaparken deriz ki müşteriye. Ey işte müşteri biz işte senin sektöründe şu firmalarda şu alanlarda çok yüksek değer yarattık. Şu faydaları yarattık. Acaba sizin firmanızda da hani sizin liderliğinizle beraber bu faydayı yaratabilir miyiz? Yaratıp yaratamayacağımızla ilgili bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Niye diyoruz? Çünkü kafamızda net değil. Acaba gerçekten size bir değer yaratabilecek miyiz? Yani hani gelin konuşalım, dans edelim, beraber araştıralım. Yani orada bir değer alanı var mı diye. Karşı tarafı bir nevi işte challenge ediyor, sorduruyor. O da diyecek o firmalarda yapmış, bende de yapar. Evet. Ne diyor bu satıcı falan? Yani farklı bir yaklaşım. Diyor ki yani hani konuşalım bakalım. Evet. Çünkü satıcı da buna zaman ayıracak. Yani müşteri de buna zaman ayıracak. Gerçekten bir değer çıkacak mı? Konuşarak yapmaları ve lazım. Ve mailin tonu zorlayıcı bir mail de değil. Yani hem örnek veriyor bahsettiğimiz o daha önceki videoda da bahsettiğimiz gibi ikna teknikleri. Geçmişten bir örnek veriyor. Bakın biz bunu burada yaptık. Ama kendisi de söylediğiniz gibi hala sorgulayıcı bir tavırda. Deneyelim, oturalım. Kesin olarak sistemin çalışıp çalışmayacağını, neyin ne olacağını o da bilmiyor. Yani son derece gerçekçi bir yaklaşım var. Tabii. Hani biz ilk videoda konuşmuştuk ya Haluk Bey, satışçının satış yapma gayesi olduğunu
bunu hissettirmemesi lazım. Yardımcı gibi görünmesi lazım. Kesinlikle. Bir danışman gibi. Bu onun iyi örneklerinden bir tanesi. Oturalım, Doğru. konuşalım. Sizin için de çözüm uygunsa o zaman ilerleyebiliriz elbette ki yaklaşımı. Bir başka başlık Haluk Bey, gap selling. Buna da kısaca ben değineyim isterseniz. Çünkü ben araştırırken bunun felsefesini beğendim, ana yaklaşımını. Burada da şunu söylüyor ki diğer konuştuğumuz mevzularla da ilişkilendirebileceğimiz noktaları var içinde. Yine öncelikle durumu bir tespit ediyoruz. Yani müşteri ne noktada, neye ihtiyacı var, problemi nedir? Bunları açığa çıkarıyoruz. Yine benzeri soruları sorarak diğer spin'de ve diğer tekniklerde uyguladığımız gibi. Sonra müşteriye onu nereye götürebileceğimizi gösteriyoruz. Tabii onu konuşturarak, ondan geri bildirimler alarak arada bir boşluk oluşuyor. Yani bugün bulunanla ileride gidebileceği nokta arasında. İşte buradaki gap ne kadar büyük olursa, boşluk ne kadar fazla olursa orada satış yapma ihtimali usta bir satışçının çok daha fazla oluyor. Çünkü o konuşmalar eşliğinde, o iletişim esnasında siz karşı tarafa şunu gösteriyorsunuz. Ben sizi buradan buraya taşıyabilirim. Bu da yine hep söylediğimiz değere bir kere daha vurgu oluyor. Tabii. Değer gap ne kadar büyükse çıkabilecek değer de o kadar büyüktür. Satış fırsatı da o kadar fazladır. Ancak iyi bir satışçı için. Tabii evet, bu da değer odaklı, yani müşteriye değer ve faydayı hissettirmek. Orada çok önemli. İçin kullanacak metodoloji olabilir. Bir tane framework inceleyelim ki incelediklerimiz arasında da bu zamana kadar konuştuklarımız arasında da kimi zaman bazıları metodoloji olarak ifade ediliyor. Kimi zaman framework, ama neticede hepsi süreç içerisinde kullandığımız, işimizi kolaylaştıracak yapılar. Framework olarak BANT var. Bunu sizden dinleyelim. Tabii framework dediğimiz metodolojiden biraz daha diyelim, yani metodoloji bahsettiğim gibi biraz daha böyle bir yol planı ya da stratejiler bütünü gibi, taktikler bütünü gibi düşünebiliriz. Framework ise biraz daha dar kapsamlıdır. İşte bir satış fırsatı ile ilgili, yani bir kurumun belli bir tarihte alacağını düşündüğümüz bir satış fırsatımız vardır. Ama acaba bu satış fırsatı gerçekten gerçekçi mi? Yani ben mesela satışçı olarak baktım, iyimserim, bu iş olur diye düşünüyorum. Ama acaba olacak mı gerçekten o iş? İşte bu frameworkler biraz satışçıya aslında ışık tutuyor. Değerlendirme aracı. Değerlendirme aracı gibi de düşünebiliriz. Yani hem satışçıya hem satışçının yöneticisine, müdürüne ışık tutuyor. Ne işe yarıyor? Aslında satın alma tarafındaki süreçle ilgili temel noktalara ışık tutuyor. Mesela BANT'dan bahsettiniz, onu açalım. BANT ilk harfi mesela budget, bütçe. İkincisi authority, yani otorite, kim karar verici. Yetkili kişi. İşte needs, ihtiyaç. T de timeline, yani zaman planı. Aslında bir satış fırsatına baktığımız zaman satış fırsatında net olması gereken 4 tane kavram bu. Yani şu demek bu: satışçı baktığı zaman eğer o işin bütçesini bilmiyorsa, yani müşteri onun bütçesini zikretmediyse kırmızı bayraktır. Yani satışçı iyimser düşünüyor olabilir ama acaba sunacağı çözümünle ilgili bir fon var mı? Bir finansman ya da bütçe var mı müşteride? Bunu bilmiyorsa eğer demek ki bir eksik var. Mesela BANT bunun altını çizer. Otorite şu demek, yani hani kimin karar verici olduğunu biliyor musun? Hayır, bilmiyorsun, varsayıyorsun. Bu da bir kırmızı bayrak. Demek ki bunu anlamamışsın. Yani henüz tespit etmemişsin. Yani o sunduğun çözüm ve bütçeyle ilgili kim acaba karar verecek? Kim imza atacak? Bu da belli değilse sıkıntı. İşte needs, ihtiyaçlar ne kadar net, ne kadar iyi anladın ihtiyaçları, müşterinin önceliklerini, beklentilerini anlamadıysan o zaman satış fırsatını kazanma olasılığın düşük. Keza timeline'da, yani zaman da çok önemli. Yani çözüm var, bütçesi var. Kimin karar vereceğini de anladın. İhtiyaçları da net olduğunu düşünüyorsun ama müşterinin ne zaman satın alacağını bilmiyorsun. Bu da bir kırmızı bayrak. Dolayısıyla satışçının görevi işte bütün bu 4 eksende fırsatı inceleyip eksikleri tamamlamak gibi düşünebilirsiniz. Yani BANT yapıyor. Fırsatın bir nevi MR'ını çekiyor. Peki yine bu şekilde fırsatın MR'ını çekebileceğimiz bir diğer yaklaşımda Medpic galiba. Ben ona da denk geldim. Orada nasıl bir değerlendirme yapıp nasıl bir fırsat fotoğrafı çekiyoruz? O BANT'tan biraz daha ileri düzey bir metodoloji. Medic ve Medpic var. Medic'e bakalım. Medic'te mesela metrikler var. Yani müşteri başarıyı nasıl ölçecek? Satışçının bunu anlayabilmesi lazım. Çünkü satışçı müşteriye bir şey vaat ediyor, değil mi? Bir çözüm ya da ürün satacak. Ama müşterinin bakış açısı ne? Yani müşteri ona yatırım yapacak ama o yatırımın başarılı olduğunu nasıl ölçecek? Çünkü bu net değilse eğer bunun etkisi ne olabilir? Fayda net değildir o zaman. Müşteri açısından muğlaktır. Bunun şöyle bir riski olur: İşin gecikme riski olur. Yani önceliğini ve faydasını fark edemediği için müşteri erteler o projeyi. Başka daha öncelikli şeyleri alabilir. Dolayısıyla satışçının o metrikler üzerine çalışması lazım. İşte dediği ekonomik buyer, yani ekonomik alıcı. O daha önce bahsettiğimiz. Evet. O önemli. Hani BANT'taki otorite gibi. Karar kriterleri. Evet, müşterinin kafasındaki karar konsepti ne? Neye göre karar verecek? İşte verimlilik peşinde mi? Satışları mı artırmak istiyor? Kârı mı düşürmek istiyor ya da birden fazla mı? Karar süreci nasıl
İşte bu da yine zamanla ilgili bir şey aslında. Yani satışçının o firmanın o fırsatla ilgili nasıl bir karar süreci olacak? Hangi adımlardan geçecek? Hangi birimlere gidecek? Hangi birimlere dokunulacak? Bunu çok netleştirmesi lazım. Aksi takdirde ne olur? Ormanın içinde kaybolur. Medic'teki I harfine bakarsak identify pain, yani sorunu belirle. Aslında hep konuştuk. Yani hani müşteri tarafında sancı alanları ne? Bu müşterinin değiştirmek istediği sancısı, problemi ne? Bunu bilmelisin ki ona göre çözümünü kurgulayasın. Champion dediği destekçi, işte o stratejik Ondan da satıştaki bahsetmiştik, bahsettiğimiz koç gibi. Hani içeride seni destekleyen birisi var mı? Yoksa onu bir şekilde bulmaya çalış diyor. Competition, rekabet. Kimlerle yarışıyorsun? Farkında mısın rekabetin diyor. Mesela rekabette de ilginç bir şey söylemekte fayda var. Yine stratejik satışta hep ele alırız. Zannederiz ki hep rekabet başka şirketlerdir. Halbuki rekabetin başka alanları da var. Şirket içi rekabet olabilir. Mesela büyük bir bankaya satış yapıyorsanız rakibiniz içerideki yazılım ekibidir mesela. Birinci rakip bu olabilir. Yani firma çünkü şuna bakacak, diyecek ki senin çözümün yerine ben bunu içeride de geliştirebilirim diyebilir. Al sana rakip. Evet. İkinci rakip hiçbir şey yapmama. Atalet. Yani içeride gerçekten bir değer göremezse o firma ne yapacak? O projeyi erteleyebilir, öteleyebilir, iptal edebilir. O da bir rakiptir gibi düşünebiliriz. Yani rekabeti derin ele almak gerekiyor gibi. Medic metodolojisi de dolayısıyla şunu söylüyor, diyor ki bir fırsatı kazanma ihtimalini değerlendirirken bu çok önemli çünkü bunun gibi yüzlerce fırsatla uğraşıyorsun. Sonunda ayın sonunda ya da dönemin sonunda, değil mi? Bunlardan bazıları kazanacak, taahhüt veriyorsun müdürüne, yöneticine. Dolayısıyla bu metodolojiyi uyguladığın zaman hangi fırsatları kazanma ihtimalin daha yüksek? Doğru fırsatlara odaklanabilirsin. O açıdan önemli. Medpic bunun biraz daha ileri düzeyi. İşte paper process diye bir şey var. Yani bu da şeye etki ediyor. Bu müşteri tarafında satış tarafında sürtünme yaratan bir takım böyle kağıt proseslerin var mı? Yani müşteri evet diyecek ama işte senin öyle bir sözleşme sürecin var ki hukuka gitmesi gerekiyor. 2 hafta sürüyor. Arkasından işte genel müdür yardımcısına gidiyor. O onaylıyor. Sonra müşteriye gidiyor falan. Böyle bir süreç varsa ne olacak? Bu da geciktirecek. Dolayısıyla mümkün olduğunca şey yapmalısın. Buradaki gerçeklere hakim olmalısın diyor. Evet. Şimdi anlattıklarınızdan şu çıkarımda da bulunabiliyorum. Bu frameworkleri veya bu metodolojileri kullandığımda, bu değerlendirmeleri yaparken, soruları sorup bilgileri toplarken aslında arka planda sürekli satışçı bir taraftan da o risk değerlendirmelerini yapıyor. Yapması da lazım. Bu noktaya Kesinlikle. kadar konuştuğumuz gibi. Risk değerlendirmesi bizim proaktif bir yaklaşım sergilememize, önceden başımıza gelecekleri öngörmemizi sağlıyor. Yeri geldiğinde ben bu riski çözebilecek durumda değilim. Yani bizim mevcut olanaklarımızla veya bunu çözmek mümkün değil. O zaman bu satış fırsatını kapatayım da herhalde bir tercih olabilir. Ama zaman zaman da evet böyle bir risk var ama bu riski ortadan kaldırmak için eğer mümkünse, kaldıramıyorsam da risk gerçekleştiği takdirde etkisini azaltmak için bazı önlemler alabilirim deyip mitigation deniyor bunlara da risk yönetiminde. Tabii, Bunların üzerine gitmek yine satışçının stratejisinin bir parçası olmalı bu metodolojilerin hepsinde. Tabii işte oradaki strateji çok çok önemli. Çünkü şöyle de bir şey vardır stratejik satışta. Mesela rakibe göre zayıfsan belki de oyununu değiştirmelisin. Müşterinin konseptini belki küçültmelisin. Daha küçük bir şey ikna etmelisin. Ya da rakibe göre çok kuvvetliysen ama rakip küçük alanda işi büyütmelisin. Çünkü işi büyüttüğün zaman senin değerin daha yüksek olacak gibi. Ya da baktın her alanda zayıfsın. O zaman o projeyi belki ötelemelisin. Yani kısa dönemde zayıfsın ama 6 ay sonra mesela bir özelliğin, bir yeteneğin gelecek. O zaman alacaksın. Müşteriyi ikna etmelisin ki şeyi ertelesin. Projeyi ertelesin gibi. Yani biraz böyle savaş planı gibi, stratejik savaş planı gibi. Ya da bazı konularda kuvvetlisin, bazı konularda zayıfsan partner bulman lazım kendini, değil mi? Bir iş ortağıyla kendini kuvvetlendirmen lazım. Dolayısıyla işte stratejik satışta rakibe göre pozisyonunu anlayıp ona göre elini kuvvetlendirecek hamleler yapman lazım. İşi bölmek, işi küçültmek, büyütmek, partner bulmak gibi. Bir tane de Haluk Bey taktik örneği verelim. Geçen ikna tekniklerinden bahsetmiştik. Burada da Ford tekniklerinden bir teknikle karşılaştım ben. Bu bildiğimiz Ford'la bir alakası yok, Ford Motor Company ile. Burada yine Amerikalılar her zamanki gibi diğer tekniklerde de olduğu gibi metodolojilerde kelimelerin baş harflerini almışlar. F family aileyi temsil ediyor. O occupation mesleği temsil ediyor. Diğeri R harfi recreation hobileri temsil ediyor ve dreams hayaller. Yani diyor ki karşı tarafla bu satış metodolojilerini uygularken çeşitli noktalarda iletişim kurman gerekecek. Bu iletişimi kurarken de bu konulara temas edebilirsin. Tabii biz yine önceki videoda konuşmuştuk. O iletişimin seviyesi de çok önemli. Mesela burada family diye, aile diye bir başlık var ama aileyle alakalı bahsedilebilecek konu vardır, bahsedilemeyecek konu vardır. Doğru. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Örneğin çocuklar üzerinden belki karşı tarafında bir çocuğu var mı? İşte kendi kişinin kendisinin de çocuğu olabilir satış yapan tarafın. Karşı tarafa bunun üzerinden bir konu açabilir mesela. Bu karşı tarafı da çok rahatsız edecek
yakalayabilecek bir konu olmaz. Tam tersi ortak noktalar yakalayabilecek bir konu olabilir. Veya bu hobiler kısmında yine karşı tarafın ilgi duyduğu, iki tarafın ortak olan bir hobisi yakalanabilirse oradan çok güzel bir sohbet doğabilir. Hatta böyle noktalar yakalandığında hani biz diyoruz ya içeride champion, bizi destekleyecek kişi. Bu tür hoş kurulan ilişkiler sonrasında o kişi bizim içerideki bir champion'ımız olabilir. Bunun da bir avantaj olabileceğini düşünüyorum. Burada da tabii yine uyarısını yapalım. Mesela bu tür konularda hobi dedik ama futbol konuşmak tam tersi riskli hale de gelebilir. Yani konuşulacaksa milli takım falan konuşulsun yani. Evet, Direkt olarak takım. bir şey anlatacağım. Yani. Tabii dinleyelim o zaman. Şimdi bu bahsettiğiniz kavramlar tabii çok önemli. Bu işin tarafında önemli. Yani satışçıyla o görüştüğü kişi arasındaki ilişkinin derinleşmesi, güvenin oluşması. Bu da bir anda olmaz. Yani hani bir görüşmede çok yüksek bir güven sağlanması normal değil. Yani daha doğrusu çok gördüğümüz bir şey değildir. Dolayısıyla şimdi kurumsal satış uzun dönemli bir ilişki olduğu için satışçının gerçekten hani o müşteri tarafında görüştüğü kişiyle ilişki yönetiminin hani samimi, karşı tarafa değer katmak isteyen şekilde olması lazım. O açıdan karşı taraftaki insanın kazanımlarını da yani beklentilerini anlamak için o insanın dünyasını anlamak lazım. O açıdan faydalı olur bu tarz şeyler ama risklidir biraz. Yani hani politika, futbol gibi konular. Tabii onlara girmemek lazım. Mesela ilginç bir o kişisel kazanımla ilgili bir hikaye anlatayım. Bu bir sağlık cihazları firması sağlık cihazları satıyor hastanelere falan. Kardiyoloji bölümünde bir hedefledikleri bir şey var. Çok ünlü bir profesör var. Çok yoğun, çok önemli bir kararlar veren bir kişi. Satışta genç bir arkadaş. Haftalarca hocayı yakalamaya çalışıyor. Bir türlü yapamıyor. Denk getiremiyor. Bakıyor yani neredeyse böyle koridorda bekliyor. Ameliyattan çıktığında karşısına çıkacak falan ama bir türlü denk getiremiyor. Bir gün yine bekliyor. Kantinde bir şeyler yerken bir bakıyor. Hoca erken çıkıyor. Hemen seyirtiyor. Ayaküstü bir şey konuşacak. Hoca bakıyor. Sen diyor ne yapıyorsun ben diyor çok görüyorum seni buralarda oğlum diyor. Efendim diyor ben şu firmadan şuyum sizinle görüşmeye arzu ediyorum diyor. Bakıyor. Sen diyor hangi takımı tutuyorsun diyor. Bakıyor çocuk bilmiyor hocanın hangi takımı tuttuğunu. Bakıyor. Hocam diyor ya siz hangi takımı tutuyorsanız ben o takımı tutuyorum hocam diyor. Seni diyor sevdim diyor. Sen diyor gelecek hafta salı günü diyor seninle görüşelim diyor. Şimdi bakın bu bir kişisel kazanım şeysi. Niye? Çünkü hoca o kadar yoğun ki. Yani şimdi tabii karşısındaki diyeceksiniz ki ya bu böyle şey mi olur yani hani yalakalık değil mi bu? Ama hocanın kişisel kazanımı o. Yani hoca o kısıtlı zamanında istiyor yani biraz daha farklı bir zeka görüşmek istiyor. Kendini iyi hissetmek istiyor. Atıyorum yani ameliyatlar arasında orada kantinde bir şey içerken görüşeceği satışçının biraz daha farklı birisi olmasını istiyor. Mesela o kazanıma değişik bir Burada vaka. şu geldi ama aklıma benim de. Dediğiniz gibi kimisi de onu yanlış anlamaktan kasıt şu. O tutum hoşuna gitmez. Tabii. Der Gitmeye ki de bu bilirdi. benim hoşuma gidecek bir tutum değil. Bu tarz şeyler riskli olur. Evet, riskli. O tarafta ama şöyle konuyu satışçı kendisi açsa gereksiz yere riskli bir konuya girmiş olacaktı. Burada karşıdan bir şey geldi. O şekilde yönetti ve karlı çıktı. İyi de çıkmış. Yani karşısındaki insanla çok ilişkili. Yani hangi cevabı verse kaybedecek. Evet. Muhtemelen %25 ihtimalle kazanacak. Stratejik bir hamle yaptı. Evet. İlginç bir vaka. Haluk Bey çok sayıda metodoloji konuştuk. Framework konuştuk. Biraz daha kafada da netleşmesi için şunu da sormak istiyorum. Bunun CRM tarafında yönetilmesi. Yani satış fırsatları artık sadece kağıt üzerinde, defter üzerinde yürütülmüyor, yönetilmiyor. Bunlar dijital ortama taşındı. Normalde biraz önce anlattığımız Medik gibi, Bant gibi frameworkleri biz CRM üzerinde ilerletecek olsak, müşterinin ilk adımından başlayarak nasıl bir süreç izliyoruz? Evet, burada tabii bir kavramı önemli. İdeal müşteri dediğimiz kavram önemli. Yani kurumsal satışa baktığımız zaman niye önemli? Çünkü ideal müşteri şu demek. Yani kurumun çözüm hizmetleriyle en yüksek değeri sağladığı, en yüksek faydayı sağladığı müşteriler vardır. Bu müşterilerin özelliği nedir? Çalışan sayısı olabilir, firmanın içindeki bir departmanın varlık ya da yokluğu olabilir gibi. Dolayısıyla bu tarz ideal müşteri kriterlerini belirlemesi lazım önce kurumun. Kurumsal satışta başarılı olması için. Dolayısıyla CRM perspektifinden baktığımızda da bir müşteri adayı geldiği zaman sistem ve süreçlerin bu firma bu ideal müşteri adayı kriterlerimize uygun mu diye orada bir filtreleme yapması lazım. Ondan sonra ideal müşteri kriterine uygunsa en büyük önceliğin onlara verilmesi lazım. Ondan sonra satış fırsatı diye adlandırdığımız ya da satış hunisi diye adlandırdığımız yapıyı kullanmakta fayda var mutlaka CRM'de. Bugün her CRM'de bu
yapılar var. Kurumsal satışta özellikle işte satın alma organizasyonu, müşterinin tarafındaki adımlar bazlı genellikle yapılmasını biz onu tavsiye ediyoruz. Yani müşterinin attığı adımlar çerçevesinde satış sürecinin şekillenmesi lazım. Başta konuştuğumuz satın alma, satıcı perspektif demiştik. Oradaki satın alma perspektifine göre dizayn edilmeli diyorsunuz. Öyle dizayn edilmeli. Firmalar şu hatayı yapıyorlar. Kendi satış süreçlerine göre dizayn ediyorlar ama o uymuyor satın alma tarafına. Dolayısıyla ikisinin bir dengesini bulmak gerekiyor. İşte burada da bu şeyler devreye giriyor. Framework'ler ve metodolojiler devreye giriyor. Bütün bu işte satış hunisi ve satışın fırsatların aşamalarında kurum kendi kültürüne uygun, kendi çözüm ve ürününün ne kadar kompleks ya da işte hedeflediği sektöre uygun olan metodolojiyi bulup o metodolojiyi CRM içerisinde uygulamasını şiddetle tavsiye ederiz. Bu yapılabiliyor. Nasıl yapılabiliyor? İşte satış fırsatının belli aşamalarında mesela belli kontroller olabilir. Şöyle basit bir örnek verelim. Mesela BANT uygulaması en basit olan metodoloji. İşte belli bir aşamada mesela satışçı işte müşteriyle görüşmüş mesela. 2 kez, 3 kez, 4 kez görüşmüş. Şimdi bir sonuç almasını bekleriz değil mi? Ama işte o görüşmenin sonucunda satışçının işte bütçe, karar verici, ihtiyaç ve zaman planını netleştirmiş olması lazım. Netleştirmediyse o zaman o fırsatta bir sıkıntı vardır. Satışçı bunu der ki mesela %50 ihtimalle alacağız bunu. Hayır, %5'tir belki onun ihtimali. İşte CRM'in içinde bu metodolojilere göre kurguladığınız zaman gerçekten bu fırsatı alabilecek miyiz? Hangi olasılıkla alacağız? Onu şey yaparız. Ama eğer o 4 görüşmenin sonucunda bütçesi netse, ihtiyacı çok iyi anladık. İşte zaman planını biliyoruz ve kimin karar vericiliğini biliyoruz. O işi alma ihtimalimiz muhtemelen %50, %60'tır. Belki %40'tır rakipler çok kuvvetliyse. Bastırıp alırız ya da kaybederiz. Ama önümüzü görürüz gibi düşünebilirsiniz. İşte Medpic gibi metodolojilerde uygulanabilir. Biraz dediğim gibi yani işte satış hızına bağlı. Eğer bir kurumsal satış bile olsa eğer çözümler daha düşük bütçeliyse o zaman bu metodolojileri uygulamak bazen çok şey olabilir. Fazla. Overdose Gereksiz olabilir. efor. Evet. Onun dozunu bulmak lazım ama rahatlıkla şeyde uygulanır. Şimdi mesela günümüzde şey var. Eğer görüşmeler online yapılıyorsa artık işte bazı online görüşmeye katılan yapay zeka agentları, ajanları bütün görüşmenin resmini çekip ondan sonra o görüşmeyi işte BANT metodolojisine göre ya da işte MEDIC metodolojisine göre analiz edip anında bunun raporunu çıkartabiliyor ve satışçıya bir şey diyor ki bak burada eksiğim var. İşte bir sonraki toplantıda buna bak. Aynı zamanda müdürüne de şey vermiş oluyor. Müdür ona baktığı zaman o görüşmenin notuna ya da özetine 10 saniye içinde normalde belki 15 dakikalık bir görüşmeyle sorgulaması gereken bir şeyi 10 saniyede bakıp anlayabiliyor. Dolayısıyla yapay zekanın öyle bir etkisi olabiliyor. Yani CRM'in içerisinde o tarz yapay zeka araçlarını kullanmak faydalı olur. Yine bununla beraber mesela işte satın alma etki sahiplerinin CRM'de yönetimi de önemli. Yani şunu yapmak lazım. İşte bir satış fırsatında muhatap olduğumuz kişiler kimse bunları satışçının belirleyip ondan sonra içeriye girmesi lazım. Yani bu projede işte Hakan Bey var. O ekonomik karar verici. İşte Ahmet Bey var. O satın alma tarafında. Ama işte bu işi müşteri bizim çözümümüzü alırsa Meral Hanım ve ekibi kullanacak. Bunları CRM'de girmesi lazım ki daha sonra kurum belleği açısından o satışçı gidip başka bir satışçı geldiği zaman benzer bir projeye tekrar o firmaya gittiği zaman bakacak. Diyecek evet bak bu firmada bu kişiler karar veriyor. Bu hala devam ediyor. İlk önce o kişiye gideyim diyebilir. Yani burada önemli olan işte satış organizasyonu açısından o firmayla ilgili yaşanmış dokunuşların bir kurum belleği olması lazım ki firma şey yapabilsin. Uzun dönemde başarılı olabilirsin o müşteride. Yani işte o kurumsal belleğiden bahsettim. Bunun tam tersi birçok kurumda bunu görürüz. İşte biraz daha konvansiyonel ya da geleneksel kurumlarda ya ne gerek var bu CRM sistemine falan. İşte bizim satıcıların kara kaplı defterleri vardır ya da işte ona yani satıcının defteri de deriz ya da beynindedir. Bütün ilişkiler beynindedir. Kime satmış, kim karar vermiş, satın alımda kimleri tanıyor. Geleneksel satışçılarda şöyle bazen şey eğilimi oluyor. Yani işte ben bu kurumda çalışıyorum. Bütün ilişkiler benim. Bütün satışları ben yaptım. Dolayısıyla ben ayrılırsam bütün bu bilgiyi de alırım. Başka bir rakibe ya da işte sektördeki başka bir firmaya götürürüm. Ama işte bu doğru değil. Yani artık bu işte CRM sistemleri sayesinde firmalar sonuçta ne yapıyorlar? O satışçıya değil mi bir maaş veriyorlar sonuç itibariyle. Bir yatırım yapıyorlar. Müşteriye gidiyor şey yapıyor. Dolayısıyla o satışçının tecrübesi ne kadar CRM sistemin içerisine yansırsa kara kaplı defterden fayda alamadığı için CRM sistemi içerisinde kurum belleğini oluşturabilirler. Peki Haluk Bey bu konuştuğumuz metodolojiler, frameworkler diyelim bir CRM kullanmaya başladım. Bu CRM
CRM'lerin içerisinde bunlar bir şablon olarak yer alıyor mu, yoksa benim bu metodolojilere hakim olduktan sonra CRM'i ona göre kendim mi modifiye etmeliyim? Nasıl ilerliyorum? Evet, güzel bir soru sordunuz. Genellikle CRM sistemlerinde bu metodolojiler hazır olmuyor. Çünkü her kurumun biraz farklı yoğurt yiyişi olabiliyor. Yani tek bir işte bu metodolojiyi kullan bir kavram çok olmuyor. Ama dediğim gibi yani biraz işte o kurumun o metodolojiyi kendi kültürüne göre uyarlayıp nasıl kullanacağına bakıp, yani hani bir şey gibi değil bu. Yani hani işte eczanede ilacı alayım, yutayım, hemen harika olayım. Ya da işte çok bozuk bir satış sürecini hemen tedavi edeyim değil. Yani biraz kurum kültürüne uyarlamak lazım. O yüzden biraz onu butik olarak çalışmakta fayda var. Ama işte biraz önce bahsettiğim o, eğer online görüşme araçları mesela uygulanırsa bir satış görüşmesini çok hızlı bir şekilde MR'ını çekip bu metodolojilere göre notlandırıp bunu CRM'e mesela not ve aksiyonlar olarak şey yapabiliyor. Entegre Dolayısıyla edebiliyoruz. oradaki entegrasyonu hızlandırabiliyor o tarz araçlar. Haluk Bey, satış ağırlıklı konuştuk. Bir de şuna da değinmeden geçmeyelim. Kurumsal satışta pazarlamanın nedenli rolü var. Çok önemli bir rolü var. Evet. Şimdi bu konuda çok tartışma var son dönemde. Bazı işte pazarlama, kurumsal B2B pazarlama firmalarının baktığımız zaman orada işte şöyle anlatayım. Kurumsal pazarlamada baktığımız zaman bugüne kadar genellikle işte kurumsal pazarlamanın hedefi lead yaratmak. Yani müşteri adayı yaratmak. Yani bizim görevimiz müşteri adayı yaratmaktır. Dolayısıyla işte ürünümüz, çözümümüzle ilgili mesajlar veririz. İşte elektronik posta kampanyaları yaparız. Sosyal medyadan tanıtırız. Fiziki mecralardan falan. Amaç nedir? Müşteri adayı yaratmak. Dolayısıyla bu tabii çok önemli. Yani doğru müşteri adayları gelmeli ki satış organizasyonuna. Onlar da CRM'de bu müşteri adaylarını alıp fırsatları çevirip satış yapabilsinler. Ama işte kurumsal pazarlama dünyası şunu fark etti. Yani olay yalnızca müşteri adayı değil. Yani bir makine gibi. Yani bir parayı atalım, karşılığında işte yatırım yapalım. İşte şeker makinesi gibi. Yani hani işte parayı atalım, şekeri alalım. Kurumsal pazarlamadaki son dönemdeki tartışma artık bunun yeterli olmadı. Kurumsal pazarlamanın marka yaratmaktan, yani marka yaratmayı unutmaması gerektiği şu anda tartışılıyor. Belki ondan bahsediyorum ama bu başlı başına ayrı bir videonun konusu diye düşünüyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani kurumsal pazarlama profesyonellerinin B2B kurumsal firmalarda yalnızca lead, müşteri adayı yaratmaya değil, o ürünün, o çözümün konumlandırılması ve markanın algısı ile ilgili de mutlaka çalışmaları ve işte konum almaları gerekiyor. Buna kafa yormakta fayda var diye düşünüyorum. Pazarlama ve satışı bir arada kullanmışken şuna da değinelim. Bence önemli konulardan bir tanesi. Bugün Türkiye'de üniversite programlarına baktığımızda, ben gelmeden önce şöyle genel olarak yine bir baktım. Pazarlamayla alakalı bölümler çok fazla var ama mesela isminde satış geçen bölüm yok gibi. Hatta gibi dememin sebebi hani güvenli tarafta kalmak. Belki ben görmemişimdir. Hiç görmedim aslında. Satışla alakalı daha çok pazarlama bölümlerinin içerisinde bazı dersler koyulduğuna şahit oldum. Pazarlama ve satış çoğu zaman birbiriyle bir arada kullanılan ifadeler olsa da videoyu izleyen izleyicilerimiz de fark etmiştir. Arada çok farklılaşan noktalar var. İkisi birbirinden ayrı süreçler. Birbirini destekleyen ama aslında birbirinden ayrı olan süreçler. Burada neden satışa yönelik bir bölüm yok? Neden satış üzerine akademide yoğunlaşılmıyor? Orada düşünceleriniz nedir? Evet, o benim de çok hep aklıma gelen bir şeydir. Yani işte işletme bölümü var, pazarlama bölümü var. Niye satış bölümü yok? Yani hani bunu kendi kendime sordum. Belki evet, bu bir üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Bilemiyorum, yani biraz belki şeyden kaynaklanıyor olabilir bu. Yani satış dediğimiz şey sonuçta çok insana dayalı bir şey. Dolayısıyla her zaman tek bir doğru yok. Yani satışta işte ben şu metodolojiyi aldım, artık ben mükemmel bir satışçıyım, her vakada ben satarım. Böyle bir dünya yok. Çünkü karşımızda insan var. Bu insanın farklı beklentileri, farklı motivasyonları oluyor. Kurumların içerisinde çok çeşitli katmanlar var. Dolayısıyla çok insana bağlı bir şey olduğu için hani tek bir metodoloji ya da tek bir doğru pek yok. Yani biraz hep şey tartışması vardır ya, hani bu bilim midir, sanat mıdır? İkisinin ortası bir şey. Yani hem bilim gerekiyor hem biraz da sanat, yani o kişisel empati, ilişki yönetimi ve o işte duygusal zeka gerekiyor. O yüzden herhalde bunları içine alan bir program dizayn etmek çok kolay değil diye tahmin ediyorum ama bence yapılabilir. Yani bunu yapan bir üniversite olursa bence çok dikkat çeker. Üniversite eğitimi Haluk Bey daha çok Türkiye'de teorik olduğu için, ki bence bu da sıkıntılı bir durum, ama satışta da pratiklik biraz daha bahsettiğiniz gibi insan ilişkileri üzerine, iletişim üzerine süreçler, tecrübe daha ön plana çıktığı için bu nedenle yapılmıyor olabilir ve onun yerine pazarlama programlarının içerisine yediriliyor olabilir. Bir de şu da olabilir ki bu çok
yanlış bir bakış açısı bence. Satışı ayrı bir meslek, ayrı bir alan olarak görmeyip bunu zaten herkes yapabilir düşüncesi de olabilir. Halbuki tam tersi, bugün konuştuklarımızdan da görebiliyoruz. Bu başlı başına bir disiplin ve çok küçük nüanslarla sonuçların çok fazla değişebileceği bir disiplin. Dedik ya mesela Fenerbahçe, az önce hangi takımımızın sorusunda, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş demek yerine sizin takımınızı tutuyorum demek. Oradaki o iletişim, ya bunu üniversitede kolay kolay öğretemezler veya öğretse de birisi söylese de duyarsınız, gülersiniz, geçersiniz, güzel anıymış dersiniz. Evet. Ama tecrübe başka bir şey. Çok küçük bir hikaye daha anlatayım. Tabii. O da şimdi aklıma geldi. Satışçı müşteriyle işte çözümünü anlatıyor. Birkaç görüşme yapıyorlar falan. Patronla görüşüyor. Patron diyor ki ya diyor beğendim diyor bunu. Yazılım satın alacak. Güzel diyor. Yalnız biliyor musunuz diyor ya benim yani hiç sevmediğim bir şey var diyor. İşte Kadir Bey diyor. Nedir efendim diyor. Ben diyor para vermeyi sevmiyorum diyor. Ne yapacağız diyor. Efendim diyor satışçı o kadar şey ki. Siz diyor hiç diyor paraya dokunmayacaksınız diyor efendim diyor. Biliyorum diyor çözüm size çok faydalı olacak. Benim diyor muhasebecim sizin muhasebenizi arayacak diyor. Onlar kendi aralarında halledecekler o konuyu diyor. Merak etmeyin diyor. Şimdi mesela böyle bir yani belki bizim kültürümüzde böyle bir soru gelir. Yani şimdi Avrupa'da böyle bir soru bir yorum gelse kişiden apışıp kalır oradaki satış. Ama bizim işte Türk insanının o dinamik zekası bu gibi şeyleri yönetebiliyor. Haluk Bey, geçen videoda bir kitap öneriniz olmuştu. Bugün de galiba önereceğiniz kitaplar var. Onlara da bir bakalım. Evet, bugün birkaç tane kitap getirdim. Bir tane şey var, benim favorilerimden bir tane. Bu Charles Green diye bir yazarın Trust Based Selling diye bir kitabı var. Bu hani en başta konuşmuştuk ya Kadir Bey, dinleme. Evet. Dinlemenin önemini. Ben yani işte Trust Based Selling aslında şunu söylüyor. İşte güven bazlı bir satış, güven ilişkisi nasıl kurulur? Onun üzerine hani beni etkileyen kitaplardan biridir. Çünkü gerçekten nasıl dinlenir? Gerçekten nasıl odaklanır? Müşteriyle o empati nasıl sağlanır? Ve gerçekten tamamen etik bir satış rolü nasıl üstlenilir onu anlatıyor. Ve şey diyor yani hani işte bir takım manipülatif taktiklerle kısa dönemdeki kazançlar size uzun dönemde şey yapar, kayba götürür. Dolayısıyla hani satışçının tam etik ve tam dürüst olmasını mesela tavsiye eder Charles Green. O açıdan ilginç bir kitap. Bir de yine benim favorilerimden Harvey Mackey diye bir üstad var. O da işte Swim with the Sharks Without Eating Alive. Yani işte şey nasıl havuzda köpek balıklarıyla yenilmeden yüzersin. Evet. Bu ilginç bir adam. Bu da çok uzun yıllarını satışa vermiş bir üstad. Zarf firması var bunun. Mackey Envelope Corporation. Onun patronu tecrübelerini anlatıyor. Burada beni ilgimi çeken şey şu. Bakın bir zarf firması bu. Diyor ki müşterinle ilgili takip etmen gereken şeyler diyor ki Mackey Envelope Company 66 soruluk bir müşteri profili var diyor. Diyor ki bütün müşterilerinde bu 66 sorunun cevabını öğrenmelisin. Çok detay bu tabii yani bugün şeye girmeyeyim. Bu soruların arasında muhakkak metodoloji kapsamında irdelediğimiz o sorular da vardır. Yani diyor ki öyle derinleşmesin ki müşterinden. Müşterin hangi liseden mezun olmuş? Anırla mı yani takdirle mi mezun olmuş? İşte şeyini nerede yapmış? Askerliğini nerede yapmış? Çocukları nerede okuyor? Çocukların hobileri nedir? Yani derinleşme düzeyine bakın. Az önce konuştuğumuz Ford Sales Technique'deki soruları andıran sorular. Tabii ona benziyor. Dolayısıyla mesela tabii bunlar ne kadar uygulanabilir? Yani her müşteride bunu uygulamanız mümkün değil ama tabii bir perspektif bu. Yani hani işte o müşteriyle güven ilişkisini kurup gerçekten empati, onu anlayabilmek için onun dünyasına girmeniz lazım. Onun dünyasına girerseniz onun işte o kişisel kazanımını böylece fark edip yani hani satışın amacı aslında karşı tarafı kazandırmak. Karşı tarafa değer yaratmak. Değer yaratma fırsatlarını görebilirsiniz. Biraz onu aslında yapmaya çalışıyor. Son olarak şunu da sorayım Haluk Bey. Şimdi bugün çok fazla başlıktan bahsettik yine. Bunların uygulanmasının da kolay olmadığını, uzmanlık gerektirdiğini zamanla tabii deneme yanılma yoluyla da oturacak unsurlar olduğunu söyledik. İzleyenler arasında kendini bu tür metodolojilerde, yöntemlerde geliştirmek isteyenler, teorik kısmını kendi başına halletmek isteyenler neler yapabilir? Bu verdiğiniz kitaplar mesela bunlar birer örnekti. Yine bahsettiğimiz konu başlıklarına uygun. Hatta bu metodolojilerin açıklandığı kitaplara göz atmak örneklerden bir tanesi olabilir. Başka ne yapabilirler? Kendilerini nasıl geliştirebilirler insanlar bu alanda? Şöyle evet yani kitap okumak bence çok önemli ve çok değerli.
Dolayısıyla yani kitap okumarak, doğru kitapları seçerek başlamalarını bir defa şiddetle tavsiye ederim. Dolayısıyla bu çok zihinlerini açacaktır. Ama yalnızca bir kitabı okuduğunuz zaman o kitabı bir metodolojik olarak uygulamak başka olabiliyor. Yani o metodolojiyi uygulayabilmek için gerçekten de o metodolojinin eğitimini almakta fayda olabilir. Ama bu tabii çok kolay değil. Biraz bütçe istiyor. Hani kurumun o işe bütçe ayırması gerekebilir. Çünkü bireysel eğitimler pahalı olabiliyor. Türkiye'de bu metodolojilerle ilgili eğitim veren firmalar var. Mesela benim işte bir iş ortağı olduğum bir firma Spin satışla ilgili eğitim veriyor. İlgilenenler şey yapabilirler. Cloudflex'ten bizimle temasa geçebilirler. Bunun dışında da kariyer olarak baktığımız zaman şu önemli. Bazen işte satışçılar şunu soruyorlar kendilerine. Yani satışta kariyer yapacaksa mesela acaba işte üniversiteden mezun olduktan sonra master yapmalı mıyız? Benim tecrübem şunu gösterdi. Satışta başarılı olmak için, hani kurumsal satışta başarılı olmak için eğer biraz da teknik bir şeyden geliyorsanız, mesela mühendis kökenliyseniz, satışta başarılı olmanız çok kolay olmuyor. Yani farklı perspektifler gerekiyor. Mühendisler genellikle teknik tabii eğitim aldıkları için bunu satış başarısına çevirmek için bunun üzerine bir işletme eğitimi almak. Niye? Çünkü sizin sonuçta konuşup satış yapacağınız kişiler tepe yönetim en sonunda. Onların dilini konuşmanız lazım. Dolayısıyla işte yani verimlilik ne demektir? Kar ne demektir? Bunlara hakim olmanız lazım. Yani işletme psikolojisine hakim olmanız lazım. O yüzden benim genç satışçılara tavsiyem şu olabilir. Her ne okumuş olurlarsa olsunlar, mühendis olabilirler, işletmeci olabilirler ya da hangi meslekse, her meslekteki insan satışta kariyer yapabilir. Ama belli bir zaman içerisinde bir işletme yüksek lisansı yapmalarını kesinlikle tavsiye ederim. Yani MBA diye adlandırdığımız. Ben mesela çok erken yaşta MBA yaptım ve hayatımı değiştirdi. Dolayısıyla bana çok farklı bir perspektif kazandırdı. Hani satışta ilerleyecek kişilere o kariyer yolunu tavsiye ederim. Benden satışçı olur mu Haluk Bey? Ben mühendis kökenliyim normalde. İnşaat mühendisiyim biliyorsunuz. Yani şu an inşaat mühendisliği yapmıyorum ama eğitim o alanda. Olur mu sizce? Kesinlikle olur. Niye olmasın? Dediğim gibi yani gerçekten dinleyebilen, bunu iyi niyetle, empatik bir şekilde yapabilen zaten müşterinin ihtiyacını anlayacaktır. Yani satışta şöyle bir profil yok. Yani bu profil var, bu satışta başarılı olur. Yani ben kariyer hayatım boyunca öyle farklı insanlar gördüm ki her biri başarılıydı ama yani yan yana getirsen dersin ki ya aynı şirkette çalışan 4 kişi vardı. Her biri birbirinden farklıydı. Çünkü bir tanesi kamuda satış yapıyor. Öbürü büyük özel hastaneye mesela satıyor. Öbürü işte başka bir şeye satıyor. Her birinin bir kendine has, nevi şahsına münhasır özellikleri vardı. Dolayısıyla satıştaki başarı çok bireysel bir şey diyebiliriz. O az önce söylediğiniz konuya bir de ben değinmek istiyorum Haluk Bey. Farklı bir alanda, yani ben de işte mühendisim ama yüksek lisansım ve doktoram da mühendislik alanında gibi görünüyor. Fakat inşaatın proje yönetimi kısmına. Proje yönetimi olunca ne oluyor? Muhasebesinden tutun pazarlamasına birçok farklı alanda ders alıyorsunuz. Ve artık o disiplinleri de anlayabilir hale geliyorsunuz. O açıdan kendi disiplininizde biraz daha işletmeye kayan bir alan varsa, inşaattaki inşaat projeleri yönetimi bir örnek dediğim gibi, buna gitmek. Yoksa da sizin örneğinizde olduğu gibi MBA gibi bir alanda yüksek lisans yapmak, ekstra bir eğitim almak bence de çok çok faydalı. Sadece iş anlamında da değil. Oradan kariyerinize devam etmeyebilirsiniz. Ama vizyon kazandırmak, bakış açısını şekillendirmek, tekniğin üstüne sosyal becerileri, iletişim becerilerini, insan boyutunu eklemek açısından çok değerli. Oraya da değindiğimiz son derece iyi oldu. Haluk Bey teşekkür ederim. Benim açımdan gayet keyifli oldu. Benim açımdan da. İlk videodaki konular benim daha çok hakim olduğum konulardı. Daha iyi bildiğim konulardı. Buradaki bu teorileri önceden bilmiyordum açıkçası. Fakat sizle sohbet edeceğimiz için oturup araştırdım ve başta da söylediğim gibi bu tür metodolojileri bilmenin kişiye katkı sağlayacağını düşünüyorum. Aradan böyle dikkatimi çeken, hoşuma giden çok güzel noktalar var. Bunu satış yapmak amacıyla olmasa da hayatta bir noktalarda kullanabileceğimi düşünüyorum. Sizin ekstra son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Öyle düşünmenize sevindim çünkü gerçekten evet, yani bu işte benim anlattığım anekdotlar ya da bu metodolojilerdeki böyle küçük küçük şeylerden gerçekten insanın hayatını değiştirecek şeyler çıkabiliyor. Böyle olursa da umarım beni hatırlarsınız. Hatırlarım, merak etmeyin, siz de beni hatırlayın. O zaman izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.